kısa bir açıklama yapayım. Nasıl gidecek ki bu Zoom programının birlikte gidişatını açıklayayım. Önce Sayın Hocamız eklenmemiş bir açıklama yapacak. 30 dakikalık, 35 dakikalık bir e, özet açıklama yapacak. Daha sonra benim de sormak istediğim sorular var frikler konusunda. Tabii katılımcı arkadaşların da soruları olacak. Bu arada YouTube'dan yayınlanan soruları da oradan da soru sorabilirler arkadaşlarımız. Onları da ben buradan soracağım. Yalnız tek isteğim soruları bana değil de ortaya yazmanız, herkesin görmesini istiyorum. Benim de 5-10 tane bir sorum var. Onlarla birlikte hocamıza soracağım bu 35-40 dakika sonrasında. Evet hocam, buyurun frikler konusunda siz Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Oktay Bey. İyi akşamlar bütün izleyenlerime. Bilindiği gibi frikler milattan önce 1. bin yıl Anadolu'sunun önde gelen siyasi güçlerinden biri olarak karşımıza çıkarlar. Anlaşıldığı kadarıyla onlar Orta Anadolu ile İç Batı Anadolu topraklarının önemli bir kısmını denetimleri altına almışlar ve Ege göçleri sonunda yıkılan Hitit İmparatorluğu'nun bıraktığı siyasal boşluğun hiç değilse önemli bir kısmını doldurmaya çalışmışlardır. Başta Asur çivi yazı vesikaları olmak üzere geç Hitit dönemi kitabeleri, Urartu vesikaları ve klasik Yunan müellifleri Frigler hakkında önemli bilgiler aktarırlar. Ayrıca Friglerin başkent olduğu sanılan Gordion başta olmak üzere Friglerin yerleştiği coğrafyada yer alan pek çok yerleşim merkezinde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılarda da yazılı belgelerin vermiş olduğu bilgileri destekleyecek materyaller ele geçirilmiştir. Fakat özellikle altını çizmemiz gereken husus şudur ki henüz Friglere ait bir devlet arşivi bulunamamıştır. Frig coğrafyasında yer alan ve Friglere ait olduğu sanılan abideler üzerindeki kitabeler ise tam anlamıyla çözülememiştir. Dolayısıyla Friglere ilişkin olarak aktarılan tüm bilgilerin onlarla temasa gelen kavimlerin tek taraflı görüş ve kanaatleri olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Ancak her şeye rağmen bu bölük pörçük bilgilerden bir bütün oluşturmaya ve Friglerin tarihini ana hatlarıyla da olsa gözler önüne sermeye çalışacağız. Doğrusunu söylemek gerekirse Friglerin Anadolu'ya ne zaman geldikleri tartışma konusudur. Ancak kesin olan şudur ki Frigler milattan önce 9. yüzyılda Gordion merkez olmak üzere Orta Anadolu'da Ankara, Alacahöyük, Pazarlı, Boğazköy, Konya, Batı'da Afyon, Eskişehir, Kütahya ve Manisa'ya kadar uzanan topraklar üzerinde yerleşmişlerdi. Profesör Doktor Nezahat Baydur, Friglerin ancak milattan önce 8. yüzyılda gerçek anlamda bir krallık haline gelmiş oldukları görüşündedir. Bu görüşe biz de katılıyoruz. Çünkü asıl kaynaklarında milattan önce 8. yüzyıldan itibaren Friglerle aynı kavim oldukları kabul edilen Muşkilerden sık sık söz edilmektedir. Friglerle Muşkiler gerçekten aynı kavim miydi? Ya da milattan önce 2. bin yılda Karadeniz bölgesinde kabileler halinde yaşadıkları ve Hititleri sürekli olarak zor durumlara soktukları belirtilen Gaşkaların Muşkilerle herhangi bir bağlantısı var mıydı? İlerleyen dakikalarda bunların cevaplarını vermeye çalışacağız.
Ancak şu kadarını söyleyelim ki Asur kaynakları ne derlerse desinler, klasik Yunan müellifleri milattan önce 13. yüzyıldan itibaren Friglerin Batı Anadolu'da bulunduklarını ifade etmektedirler. Örneğin Homeros'un İlyada adlı destanından anlaşıldığına göre Troya kralı Priamos zamanında milattan önce 13. yüzyılın ortaları Frigler Batı Anadolu'da bulunuyorlardı. Priamos Troya savaşları sırasında Troya tahtında oturan kraldı. Troya savaşlarının cereyan ettiği sıralarda ki genelde Troya harpleri milattan önce takriben 1240-1230 yıllar arasına tarihlenir. Troya savaşlarının cereyan ettiği sıralarda Hitit İmparatorluğu henüz ayaktaydı ve Hitit tahtında da muhtemelen 4. Tutalya oturuyordu. 4. Tutalya dönemi Hitit İmparatorluğu'nun en geniş sınırlara sahip olduğu ama aynı zamanda çöküşün de başladığı bir zaman dilimidir. Çünkü adı geçen kral zamanında Hitit-Asur ilişkileri bozulmuş ve Asur devleti hem Hititler hem de Hititlere bağlı Kuzey Suriye beylikleri için büyük bir tehdit oluşturmaya başlamıştı. Diğer taraftan 4. Tutalya saltanatının ilk yıllarında babası 3. Hattuşili tarafından Tarhuntaşya tahtına oturtulan kuzeni Kurunta ile de yeni bir antlaşma yapmış. Onu da kendisi gibi büyük kral olarak tanımıştı. Böylece Hitit İmparatorluğu resmi olarak da ikiye ayrılmıştı. Fakat Kuzey Suriye şehirlerini kontrolü altında tutan Karkamış Krallığı da çoğu zaman bağımsız hareket ettiği ve çok geniş yetkilerle donatıldığı için imparatorluk toprakları üzerinde 3. büyük gücü oluşturuyordu. Dolayısıyla Hitit İmparatorluğu daha 4. Tutalya'nın sağlığında fiilen 3'e ayrılmış görünüyordu. Demek oluyor ki 4. Tutalya'nın iktidarı döneminde Hitit İmparatorluğu eski gücünden çok şeyler kaybetmişti. Üstelik Batı Anadolu'da 2. Tutalya devrinden beri varlığı bilinen ve bu bölgedeki vassal devletleri Hititlere karşı sürekli kışkırtan Ahiye Krallığı da iyice güçlenmiş. Böylece Batı Anadolu'daki Hitit egemenliği de kağıt üzerinde kalmıştı. İşte tarihte Doğu ve Batı dünyalarını ilk kez karşı karşıya getiren ve tarafımızdan eski çağın 1. Dünya Savaşı olarak isimlendirilen meşhur Troya Savaşları bu sırada cereyan etmişti. Friglerin Anadolu'ya ilk gidişleri az önce de ifade ettiğim gibi Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasından önceye rastlar. Gerçekten dünya tarihinin ilk Boğazlar Savaşı olarak kabul edilen ve tarihte ilk kez Doğu ve Batı dünyalarını karşı karşıya getiren Troya Savaşları'nda Frigler Troyalıların yanında ve onların önde gelen müttefiklerinden biri olarak görünürler. Fakat Homeros'un İlyadası'nda Frig-Troya ittifakının daha da eskiye gittiğine ilişkin bir öyküden söz edilmektedir. Bu öyküye göre Troya kralı Priamos, Sangarios Nehri kıyısında Amazonlara karşı verilen bir muharebede Frigya'nın önderleri olan Otreos ve Migdon'un müttefikleri sıfatıyla canla başla savaşmıştı. Gerçekten söz konusu destanda Amazonlara karşı verilen mücadele destanın ilgili dizelerinde şöyle dile getirilir. Eskiden bağlık bahçelik Frigya'ya gitmiştim. Atları 4 nal giden bir sürü Frigyalı görmüştüm. Otreus'un,
Tanrı'ya benzer Migdon'un halkı. Ordular yayılmıştı Sakarya'nın batı kıyılarına. Amazonlar gelmişti hani erkek gibi. İşte o gün aralarına savaş ortağı almışlardı beni. Gözleri dört dönen akalar kadar kalabalık değildiler. Yukarıdaki dizelerden anlaşıldığına göre Filik-Troya ittifakının Amazonlara karşı Sakarya Nehri kıyısında verdikleri savaş muhtemelen Troya savaşlarından önce vuku bulmuştu. Arkeolojik delillere göre Troya savaşları milattan önce 1240-1230 yıllar arasına tarihlenmektedir. Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen ve Amazonlara karşı yapıldığı özellikle vurgulanan mücadele kesinlikle milattan önce 1240'lardan önceye tarihlenmelidir. Buradan da anlaşılmaktadır ki Frigler Anadolu topraklarına ilk kez girdikleri zaman Hitit İmparatorluğu henüz ayaktaydı. Bu dizelerden ortaya çıkan başka bir gerçek de Anadolu'ya ilk kez giriş yapan ve Amazonların karşısında Troyalıların yardımına ihtiyaç duyan Friglerin sayısal olarak kalabalık olmamalarıdır. Ayrıca bu dizelerde onların at yetiştirme ve ata binme konusunda hünerli olduklarına dikkat çekilmektedir. Homeros'a göre 10 yıl süren ve tarafımızdan eski çağın 1. Dünya Savaşı olarak kabul edilen Troya Savaşlarından hemen sonra Ege ve Akdeniz dünyasında bir kaynaşma hareketi görülecektir. Balkanlar üzerinden harekete geçen bir takım barbar kavimler, Ege ve Akdeniz adalarında yaşayan kavimleri de yanlarına alarak büyük bir göç hareketi başlatacaklardır ki, eski çağ tarihinde bu büyük kavimler hareketine Ege göçleri ya da deniz kavimleri göçü adı verilir. Kıtlık, açlık ve toprak yetmezliği gibi nedenlerle başlayan bu göç hareketi bir bolluk memleketi olan Mısır kapılarında sona erecektir. Çünkü milattan önce 13. yüzyılın sonlarında sadece Yunanistan ve Ege adalarında değil, Anadolu'da da büyük bir kıtlık felaketi yaşandığını yazılı belgelerden öğreniyoruz. Hatta Hitit kralı, son Hitit kralı, 2. Şupbilülüma Anadolu'da yaşanan kıtlık nedeniyle Mısır firavunu Merneptah'tan hububat yardımı istemiş. Adı geçen firavun da gemiler dolusu zahireyi Hattı ülkesine yani Anadolu'ya göndermişti. Demek oluyor ki Anadolu, Yunanistan, Ege ve Akdeniz adalarında kıtlık felaketi yaşanırken Mısır memleketinde böyle bir tehlike söz konusu değildi. İşte bu yüzdendir ki Ege göçlerine iştirak eden kavimlerin esas hedefi bir bolluk memleketi olan Mısır'a ulaşmak olmuştur. Şimdi gelelim Ege göçlerinde Frigler var mıydı yok muydu? Çünkü bununla ilgili uzun yıllardan beri bilim insanları arasında bir tartışma var. O tartışmalar hala devam ediyor. Eski çağ tarihinin en büyük göç hareketlerinden biri olan ve İbrani göçleri, Arami göçleri, Dor göçleri, Aka göçleri ve Frig göçleri gibi birçok yeni göç hareketine de zemin hazırlayan Ege göçleri milattan önce 13. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılın başlarında olmak üzere 2 aşamada cereyan etmiştir. Ugarit ve Mısır vesikaları bu göçler hakkında son derece ayrıntılı bilgiler aktarırlar. Ayrıca göçlerin cereyan ettiği coğrafyalarda yapılan arkeolojik kazılarda da milattan önce 13. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılın başlarına ait tabakaların bu büyük göç hareketinin izlerini taşıdığı tespit edilmiştir. Ancak ne gariptir ki
Ege göçleri hakkında son derece ayrıntılı bilgiler aktaran Mısır ve Ugarit vesikalarının hiçbirinde Friglerin adına rastlanmaz. Bu durumu dikkate alan bazı bilim insanları Friglerin Egeli kavimler tarafından gerçekleştirilen göç hareketine katılmadıklarını, çünkü eğer katılsalardı şu veya bu şekilde Mısır ve Ugarit vesikalarında mutlaka onlardan da bahsedilmesi gerektiğine dikkat çekerler. Halbuki bize göre bu yaklaşım tarzı doğru değildir. Çünkü milattan önce 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu topraklarında bulunduklarını Homeros destanları vasıtasıyla bildiğimiz Frigler, belki de Anadolu'da kendilerine yeni bir yurt buldukları için daha doğuya, yani bir bolluk memleket olan Mısır'a gitme lüzumunu hissetmemişlerdi. Eğer onlar gerçekten Anadolu'da kendileri için yerleşecek alanlar buldularsa, Mısır ve Ugarit vesikalarında adlarının geçmemesine şaşırmamak lazımdır. Mısır kapılarına kadar dayananlar kendilerine yeni yurtlar arayan kavimlerdir. Fakat Friglerin tek bir göç dalgasıyla Anadolu'ya geldikleri de düşünülmemelidir. Milattan önce 13. yüzyılın ikinci yarısında cereyan eden Troya savaşları sırasında Troyalıların müttefiklerinden biri olarak karşımıza çıkan Frigler, Hitit İmparatorluğu Ege göçleri neticesinde yıkılınca bu fırsatı değerlendirme yoluna gittiler ve daha büyük dalgalar halinde Makedonya'dan Anadolu'ya göç ettiler. Ve çok geçmeden Anadolu'da Hititlerin bıraktığı siyasi boşluğun hiç olmazsa bir bölümünü doldurmaya çalıştılar. Bazı bilim insanları Herodotos ve Strabo'nun anlattıklarına dayanarak Friglerin milattan önce 8. yüzyılda vuku bulan Trak göçleriyle Anadolu'ya gelmiş olabilecekleri tezini savunurlar ki bu tezin mantıklı bir tarafı yoktur. Ancak belki Trak göçleriyle Anadolu'ya girenler daha önceden buraya göç etmiş olan Frig kabileleriyle karışıp kaynaşmış olabilirler. Bir başka problem daha var. Asur metinlerinde geçen Muşkiler acaba Frigler miydi? Bu da uzun zamandan beri tartışılan konulardan biridir. Çivi yazılı Asur vesikalarında zikredilen Muşkilerin Frigler olabileceği yolunda ileri sürülen görüşlere kısaca temas etmemiz gerekirse şunlar söylenebilir. İlk kez Asur kralı 1. Tiglat-Pileser zamanında, bu kral milattan önce 1114-1074 yıllar arasında iktidar olmuştur. Yani 12. yüzyılın sonlarıyla 11. yüzyılın başlarında iktidar olmuş bir kral. Bu kral zamanına ait belgelerde zikredilen ve Halis Irmağı'nın, yani Kızılırmak'ın doğusunda yaşadıkları belirtilen Muşkilerin Frigler olduğu iddia edilmiştir. Çünkü milattan önce 8. yüzyıl Asur kaynaklarında zikredilen Muşkili Mita hakkında anlatılanlar ile Yunan kaynaklarında geçen Frig kralı Midas hakkında anlatılanlar birbiriyle örtüşmektedir. Ayrıca bu iki kralın egemenlik yılları da birbiriyle uyuşmaktadır. Bu durumu dikkate alan Melink, Midas ile Mita'nın aynı şahıs olduğunu ve bu kralın hem Frigler hem de Muşkiler üzerinde hüküm sürdüğünü kabul eder. Ancak adı geçen bilim insanı Midas ile Mita'nın köken itibariyle Muşki mi yoksa Frig mi olduğu konusunda net bir bilgi vermemektedir. Yukarıda ismi geçen Asur kralı 1. Tiglat-Pileser, 5 kralın komuta ettiği 20.000 kişilik bir Muşki ordusunun
Orta Anadolu'dan gelerek Melittu yani Malatya yakınlarına kadar sokulduğunu ve onları mağlup ettiğini anlatmaktadır. İkinci Adat Nirari, ikinci Tukulti Ninurta, ikinci Asur Nasirpal isimli Asur kralları da, bunlar 9. yüzyılda yaşamış olan Asur kralları, adı geçen krallar da annallerinde Muşkilere karşı savaştıklarını dile getirmektedirler. Asur İmparatorluk devrinin güçlü krallarından biri olan milattan önce 722-705 yılları arasında iktidar olan 2. Sargon'un annallerinde de yukarıda ismi geçen Muşki kralı Mita'dan söz edilmektedir. Hugo Winkler, Asur metinlerinde ismi zikredilen Muşkili Mita'nın Yunan efsanelerindeki Filik kralı Midas ile aynı şahıs olduğu fikrini ortaya atmıştır. Başka bir anlatımla Mita-Midas eşitliğinin fikir babası Hugo Winkler'dir. Yukarıda ismini zikrettiğimiz Melling ve daha birçok bilim insanı ise bu fikrin savunuculuğunu yapmışlardır. Halbuki Hogarth, Mita kelimesinin Hititlerin Labarnası veya Romalıların Sezar'ı gibi aslında şahıs ismiyken zamanla unvan haline geldiğini ileri sürmüştür. Daha sonraları Muşkilerin Herodotos'ta zikredilen Muşelerle, Tevrat'taki Mesehlerle ve Kilamuva kitabesinde geçen Meşkaplarla ilgili olabilecekleri de ileri sürülmüştür. Aynı şekilde Muşkilerin Batı Anadolu'da Mizya bölgesinde yaşayan Mizyalılar olabileceği de düşünülmüştür. Fakat hemen belirtelim ki Filik ve Muşki isimler arasında hiçbir bağlantı olmadığı anlaşılmıştır. Gordiyon kazılarında biri tek renkli gri, diğeri de boyalı olmak üzere iki tür Filik seramiği bulunması, bu seramiklerin iki ayrı kavme, yani gri renkli seramiğin Muşkilere, boyalı seramiğin de Filiglere ait olduğu kanaatini uyandırmıştır. Profesör Doktor Ömer Çapar, Muşkiler ile Filiglerin aynı kavim olup olmadıklarının çok da önemli olmadığını ama hangi isimle anılırsa anılsınlar, her iki kavmin de Ege göçlerinden sonra Anadolu'da etkin bir rol oynadıklarını ileri sürmektedir. Tabii bununla bağlantılı olarak bizim başka bir kanaatimiz var. Biz Asur metinlerindeki Muşkilerin Hitit metinlerindeki Gaşkalar olabileceği fikrini savunuyoruz. Bize göre milattan önce 12. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Asur vesikalarında isimleri zikredilen Muşkiler, milattan önce 2000 yıl çivi yazılı Hitit metinlerinde sıkça bahsi geçen Gaşkalar olabilir. Aslına bakılacak olursa Gaşkalar Karadeniz bölgesinde kabileler halinde yaşayan ve Hitit krallarını en çok uğraştıran kavimlerin başında gelmektedir. Son derece savaşçı bir kavim olan ve genellikle hayvancılıkla geçinen Gaşkaların en büyük sorunu yeterli araziye sahip olmamalarıdır. Bu yüzdendir ki onlar yaşam alanlarını genişletebilmek için sık sık Hitit topraklarına saldırmışlar ve çoğu zaman da işgal ettikleri bölgeleri uzun süre ellerinde tutmuşlardır. Günümüz Türkiye'sinde Karadeniz bölgesinde yaşayan yurttaşlarımızın en büyük sorunu da yine yeterli araziye sahip olmamalarıdır. Bu yüzdendir ki onların büyük bir kısmı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlere göç etmişlerdir. Binlerce yıl önce bu bölgede yaşayan Gaşka kabileleri de aynı sorunla karşı karşıya kalmışlardır. Birçok bilim insanına göre Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasında da pay sahibi oldukları düşünülen Gaşkaların bir kısmı
Hititlerin yıkılmasını takip eden yıllarda, milattan önce 1200'ler ve sonrasında Orta Anadolu'ya inmişler ve bazı Hitit kentlerini işgal etmişlerdir. Gaşkaların diğer bir grubu ise doğuya doğru hareket ederek kendilerine yeni yurtlar bulmuşlardır. İşte başta 1. Tiglat-Pileser olmak üzere bazı Asur krallarının annallerinde zikredilen ve Doğu Anadolu'da yaşadıkları vurgulanan Muşkiler, Karadeniz bölgesinden göç ederek Doğu Anadolu topraklarının bir kısmını, Elazığ, Bingöl, Muş havalisini istila eden Gaşka grubu olmalıdır. Hatta biz Muş ilimizin Muşkilerle bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz. Muşkilerin savaşçı bir kavim olduğu gerçeğiyle Gaşkaların Hititler karşısındaki saldırganlıkları dikkate alınacak olursa ve hele hele yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Gaşka ismiyle Muşki ismi arasındaki benzerlik ve ses uyumu göz önünde bulundurulursa Gaşka Muşki eşitliği ihtimalinin yabana atılır bir görüş olmadığı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu durumda ortaya çıkan en makul sonuç şudur. O Muşkilerle Frigleri eşdeğer görenlere verilecek olan en makul cevap şudur. Friglerle olan köken münasebetleri ispat edilinceye kadar bu kavimden Muşkiler diye söz etmek daha doğru olacaktır. Tabii Friglerle ilgili çözüm bekleyen başka sorunlar da var. Onlara da ana hatlarıyla temas etmekte fayda görüyorum. Friglerin tarihinde çözüm bekleyen daha birçok sorun vardır. Her şeyden önce bu kavmin kökeni nereye dayanıyordu? Frig dili zannedildiği gibi Hint-Avrupa'yı dillerden biri miydi? Anadolu'ya geldiklerinde basit bir köy hayatı yaşarken nasıl oldu da birdenbire örgütlü bir devlet sistemine geçebildiler? Friglerin yaşam tarzı ve ölü gömme adetleriyle Bozkır kavimlerinin yaşam tarzı ve ölü gömme adetleri arasındaki benzerlikler neye işaret etmektedir? Elimizdeki materyaller çerçevesinde bu sorulara cevaplar bulmamız gerekmektedir. Homeros'un İlyada adlı destanından öğrenildiğine göre Troya savaşlarında Troyalıların müttefikleri arasında gösterilen Frigler Anadolu'ya dışarıdan gelmişlerdi ve onlar milattan önce 13. yüzyılın ortalarında Batı Anadolu'da bulunuyorlardı. Diğer taraftan Herodotos, Friglerin Anadolu'ya gelmeden önce Makedonya'da oturduklarını ve oradayken adlarının Birigler olduğunu bildirmekte ve Frig kral sülalesinin ilk kralları olan Gordias, Midas ve Adrastus'tan efsane ile karışık bir şekilde bahsetmektedir. Yine Herodotos'a göre Frigler Kızılırmak'ın sol sahilinde oturuyorlardı ve Lidya ile Kapadokya arasındaki bölgeye Frigya deniliyordu. Herodotos'un bu son ifadesi Lidya ile Kapadokya arasındaki bölgede Frig mezarları ve Frig anıtlarının bulunması ile doğrulanmıştır. Ancak hemen belirtelim ki bu eserlerin büyük bir kısmı milattan önce 8. yüzyıl ve sonrasına aittir. Öyle anlaşılıyor ki Troya savaşları sırasında küçük bir grup halinde Anadolu'ya gelen Frigler Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra daha kalabalık gruplar halinde bu ülkenin belirli bölgelerine yerleşmişlerdi. Milattan önce 12. 8. yüzyıllar arasında dağınık kabileler halinde yaşayan Frigler, milattan önce 8. yüzyılda Gordion kenti merkez olmak üzere Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Ankara,
ve hatta Konya'nın bir kısmını da içine alan güçlü bir devlet haline gelmişlerdi. Bütün bunlar bize gösteriyor ki Friglerin ana yurdu aslında Makedonya'ydı. Fakat onlar zaman içinde Anadolu kavimleriyle karışıp kaynaşmışlardı. Bu cümleden olmak milattan önce 8. yüzyılda vuku bulan Trak göçleri neticesinde Anadolu'ya gelen Trak kabileleri de çok geçmeden Friglerle karışmış olsalar gerektir. Çünkü bize göre Friglerin Trak göçleriyle Anadolu'ya geldiğini öne sürenler herhalde Friglerle Trakları birbirinden ayırt edemedikleri için böyle bir görüşü ortaya atmışlardı. Öyle zannediyoruz ki milattan önce 8. yüzyılda etkin bir siyasi güç olarak Anadolu tarihinde boy gösteren Frigler Makedonya, Trakya ve Anadolu kavimlerinin bir bileşkesiydiler. Fakat en güçlü olduğu dönemde bile Frig devleti egemenliğini tüm Anadolu'ya yayabilmiş değildi. Bu sıralarda Batı Anadolu'da yeni bir siyasi güç ortaya çıkıyordu ki bunlar Lidyalılardı. Lidya devletinin hiç değilse ilk zamanlarda Frig devletine tabi olup olmadığını bilmiyoruz. Kesin olarak bilinen şudur ki Frig devletinin en güçlü olduğu dönemlerde bile Batı Anadolu'nun denize yakın kesimlerinde Frig kentleri kurulamamıştır. Biz bunu söz konusu bölgede yapılan kazılarda hiçbir Frig çanak çömleğinin çıkmamasından anlıyoruz. Özetlemek gerekirse milattan önce 13. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu'da bulundukları anlaşılan Frigler yaklaşık 4 asır konar göçer bir hayat yaşadıktan sonra milattan önce 8. yüzyıldan itibaren sistemli bir devlet haline gelebilmişlerdir. Onların kendilerine başkent olarak seçtiği Gordion'un daha önceleri de bir beylik merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Etrafı surlarla çevrili bir kale kent konumundaki Gordion'un merkez olarak seçilmesinin en önemli sebebi rahat savunulabilecek bir konumda olmasından kaynaklanmış olabilir. Frig devletinin kurucusu ve ilk kralı olarak kabul edilen ve başkente de adını veren Gordias'tan sonra yerine oğlu Midas geçmiştir. Yunan kaynaklarında efsanevi kişiliğiyle ön plana çıkan ve Asur kaynaklarındaki Muşkili Mita ile aynı şahıs olduğu ileri sürülen Midas zamanını aydınlatacak kaynaklarımız ne yazık ki yetersizdir. Ancak bu kral zamanında Frig devletinin sınırlarının bir hayli genişlediği ve Anadolu'nun en büyük siyasi güçlerinden biri haline geldiği anlaşılmaktadır. Asur kralı 2. Sargon dönemine ait kayıtlar da bu hususu doğrulamaktadır. Midas'ın son derece akılcı bir dış politika izlediği de gözlerden kaçmamaktadır. Çünkü o dönemin süper gücü konumundaki Asur'a karşı Urartu devleti ile bir ittifak kurmuştu. Fakat ne yazık ki Midas Asur kralı 2. Sargon'a yenilmekten kurtulamamış ve Frig devleti Asur'a vergi ödeyen bir devlet konumuna düşmüştür. Friglerin Asur'a boyun eğmesinden, Urartu devletinden beklediği askeri yardımın gelmemesinin de payı elbette ki büyüktür. Ancak bu yardımın gelmemesindeki asıl faktörün milattan önce 8. yüzyıl sonlarında başladığı anlaşılan Kimmer ve İskit göçleri olduğu anlaşılmaktadır. Adı geçen bozkır kavimleriyle başa çıkamayan Urartular ne yapsalar bu kavimlerle bir türlü baş edemedikleri için, kendi dertlerine düştükleri için ne yazık ki müttefikleri olan Friglere yardım gönderememişlerdir. Bu arada Kimmer akıncıları Doğu Anadolu'da
Urartu topraklarını aşarak Orta Anadolu'ya kadar ulaşmışlardı. Kimmer akınlarını durdurmak amacıyla milattan önce 705 yılında Anadolu topraklarına giren Asur kralı II. Sargon, Kimmerler karşısında ağır bir yenilgiye uğramış ve savaş meydanında ölmüştü. Tevrat'ta adı geçen Asur kralının savaş meydanında öldüğüne ve cesedinin bu uzak diyarda kaldığına ilişkin imalar vardır. İkinci Sargon'un ölmesiyle birlikte Frigler Asur boyunduruğundan kurtulmuşlardır. Ancak Kimmerler kısa bir süre sonra Friglere de ağır bir darbe indirmişler ve Frig devletinin siyasi varlığına son vermişlerdir. Kimmerlere yenilen Frig kralı Midas bu hezimete daha fazla dayanamamış ve bir boğanın kanını içerek intihar etmiştir. İşte Gordion şehrindeki büyük tümülüste mezarı bulunan Midas'ın bu Midas olduğu tahmin edilmektedir. İskelet bakiyelerine göre Midas 60 yaşlarında hayatını kaybetmiş olup kısa boylu bir adamdı. Klasik Yunan tarihçilerinin ifadelerine göre Frig kralı Midas zenginliğiyle, hatta dokunduğu her şeyin altın olmasıyla ünlenmişti. Fakat mezarında hiç altın bulunamamıştır. Belki de kralın bütün hazineleri istilacı Kimmerlere verilmişti. Bu istila sırasında başkent Gordion'da yakılıp yıkılmıştır. Kimmerler M.Ö. 690 yılında Frig devletinin siyasi varlığına son verdikten sonra batıya doğru yürüyüşlerine devam etmişler ve İonya'nın zengin şehirlerini de yağmalamışlardır. Herodotos'un anlattığına göre Simirna ve Miletos şehirleri de Kimmerlerin hücumuna uğramıştı. Kısacası Kimmer istilası yaklaşık 80 yıl sürmüş ve bu 80 yıllık dönemde Anadolu kavimleri Kimmerler karşısında tir tir titremişlerdi. Kimmerlere karşı en çok mücadele edenler Lidyalılar olmuş ve nihayet M.Ö. 609 yılında Lidya kralı Alyattes Kimmerlere ağır bir darbe indirmiş ve onları Anadolu topraklarından tamamen atmıştır. Frig devleti Kimmerler tarafından yıkılmış olsa da kentlerini ve köylerini terk ederek yüksek dağlara ve yaylalara sığınan halk bir süre sonra yurtlarına geri dönmüşlerdir. Fakat onlar hiçbir zaman bir daha devlet kuramamışlardır. Kraliyet ailesinden gelen prensler M.Ö. 590 yılından itibaren bölgenin yeni hakimi olan Lidya Krallığı'nın egemenliği altında yaşantılarını devam ettirmişlerdir. Daha sonra tüm Anadolu'yu egemenliği altına alan Persler döneminde de Frigler bölgede etnik olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Friglerle ilgili önemli sorunlardan biri de bu kavmin konuştuğu Frigce'nin hangi dil grubuna girdiği meselesidir. Ağırlıklı olarak Friglerin Hint-Avrupa'yı kavimlerden biri olduğu öne sürülmektedir. Marta Sharp-Joukowski, Frigce'nin Grekçe, Hititçe, Slavca ve Aramca'nın etkisi altında bir gelişim gösterdiğinden söz etmektedir ki bu yaklaşım son derece tutarsız ve yanlıştır. Çünkü Friglerin yaşadığı çağda Slavlar adı verilen kavim henüz tarih sahnesine çıkmamıştı. Aramca ise daha ziyade Mezopotamya, Suriye ve Güneydoğu Anadolu gibi coğrafyalarda yaygın olarak kullanılıyordu. Dolayısıyla Frig dilinin Slavca veya Aramcanın tesiri altında kalmış olabileceği fikrine katılmıyoruz. Bununla birlikte Frig yazısının teşekkülünde Grek alfabesinden esinlenilmiş olabilir. Ancak bu Frigce'nin
Grekçe ile akraba bir dil olduğu anlamına gelmez. Çünkü bilim insanları kökü Grek alfabesine dayanan bir Firik yazısının milattan önce 8. yüzyıldan itibaren ortaya çıktığından söz ederler. Fakat şu husus kafaları karıştırmaktadır. Madem ki Firik yazısının temeli Grekçe'ye dayanmaktadır, o halde neden bugüne kadar Firik yazıları tam anlamıyla çözülememiştir? Eğer bu yazıtların dili çözülmüş olsaydı, biz belki de bugün doğrudan doğruya onlardan kalan belgeleri de dikkate alarak bir Firik tarihi yazabilecektik. Demek oluyor ki Firik yazısının Grek yazısına benzediğini söylemek sorunumuzu çözmüyor. Çünkü dil ve yazı farklı şeylerdir. Dilleri farklı olan milletler aynı yazı sistemini kullanabilirler. Fakat bu o yazıyı kullanan milletlerin aynı dili konuştuğu anlamına gelmez. Örneğin günümüzde Türkler de, Almanlar da, Fransızlar da, İngilizler de aynı yazıyı kullanırlar. Ama Türkçe yukarıda isimleri zikredilen o Almanca, Fransızca, İngilizce gibi dillerden tamamen farklıdır ve onların mensup olduğu dil grubuna da girmez. O halde buradan hareketle Frigce'nin tam olarak hangi dil grubuna girdiğini söyleyebilmemiz için Frig yazıtlarının çözülmesini ve bu dile ait, çözmek de yetmez, bu dile ait bir gramer kitabının ve hatta Frigce kelimeleri ihtiva eden bir lügatin oluşturulmasını beklememiz gerekmektedir. Bu konuda da elbette ki filologlara büyük bir görev düşmektedir. Frigler konusuna son noktayı koymadan önce Friglerin sosyal, siyasal, ekonomik, dini ve kültürel yaşantısı hakkında da kısaca bilgi vermenin konuya bütünlük kazandırmak bakımından faydalı olacağını düşünüyoruz. Frig toplumu ile ilgili bilgilerimiz son derece sınırlıdır. Antik çağ yazarları onları müzik ve dansta oldukça hünerli fakat cesaret ve enerjiden yoksun bir toplum olarak tanıtırlar. Ancak bu manzara geç dönem Friglerinin durumunu yansıtmış olsa gerektir. Zira Homeros destanları onları savaşa girmek için yanıp tutuşan bir kavim olarak tanıtmaktadır. Herodotos ise Pers kralı Darius'un ordusunda yer alan muhtelif ulusları sıralarken Friglerin cesur askerler olduğuna özellikle vurgu yapar. Frigler kendilerinden önce Anadolu topraklarında yaşamış olan Hatti, Luvi, Hurri ve Hitit kavimlerinin kültürlerinden de etkilenmekle beraber kendilerine has bir kültür yaratmayı başarmışlardır. Erken dönemlerde onlar daha çok savaşçı bir kavim görüntüsünü vermektedirler. Ancak zamanla yerleşik bir topluma dönüşmüşler, tarım ve hayvancılığı bir arada yürütme başarısını göstermişlerdir. Friglerde tarımın önemi taptıkları Kibele'den bellidir. Yaşama ve kalkınmanın öz kaynağının tarım olduğunu bilen Frigler, tahıl üretimine büyük önem vermişler, tarım alanlarına zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır. Friglerde bir saban veya öküz çalanın cezası ölümdü. Tarımda imeceyi en etkin biçimde uygulayanların başında Frigler gelir. Frigyalılar bağcılığı da geliştirmişlerdir. Aşağı Sakarya ve Menderes ovalarında çok verimli bağlar kurmuşlar. Şarap tanrısı Dionysos şerefine bağ bozumu şenlikleri düzenlemişlerdir. Frigler Anadolu'ya uzun ve ipek gibi yumuşak tüylü tiftik keçileriyle ve iyi koşan boylu postlu atları ile gelmişlerdi. Hayvan yetiştiricisi bir toplum olarak bilinen Frigler, özellikle Angora keçisi olarak bilinen keçinin yününden tekstilde faydalanmışlardır. Ayrıca bu yün endüstrisini geliştirerek mobilya yapımında da kullanmışlardır.
Halı ve kilim dokumacılığı konusunda da Friglerin son derece ustalaşmış oldukları görülmektedir. Homeros, İlyada adlı destanında Friglerin atlarının iyi koşucu, keçilerinin tüylerinin uzun ve yumuşak olduğunu anlatmaktadır. Ayrıca Friglerin yetiştirdiği sığırlar da oldukça göz alıcıydı. Tarım ve hayvancılıkla geçinen köylerin yanında kentlerde yaşayan daha gelişmiş bir aydın tabakası, tüccar ve esnaf sınıfları da vardı. Frig dinine gelince, Friglerin çok tanrılı bir dinleri vardı. Fakat onların en çok değer verdikleri Kibele bir tanrı değil, bir tanrıçaydı. Bereketi, bolluğu ve doğurganlığı temsil eden bu tanrıça aslında Neolitik çağdan beri Anadolu insanının değer verdiği, kutsadığı ve önemsediği ana tanrıçanın ta kendisiydi. Kibele anıtları genellikle dağlardaki kayalık alanlara yapılırdı. Kaya anıtları tanrıçanın tapınaklarını temsil ederlerdi. Friglerin ölü gömme adetleri ve mezar biçimleri de son derece dikkat çekicidir. Frig beylerinin ölüleri ya kayalara oyulmuş mezarlara ya da tümülüslere gömülürdü. Ahşaptan küçük bir mezar odasının üzerine toprak yığılması sonucu oluşturulan tümülüs mezar geleneği önceki dönemlerde Anadolu'ya yabancıydı. Ve bu gelenek Frigler tarafından muhtemelen Trakya ve Makedonya bölgesinden getirilmişti. Bu odalar içinde cesetler sedirler üzerine yatırılır. Yanlarına pek çok armağan bırakıldıktan sonra çatısı örtülen mezar odası bir daha hiç açılmamak üzere toprakla örtülürdü. Mezarın üzerine yığılan toprağın yüksekliği ölen kişinin itibarına göre değişiyordu. Friglerin tümülüs mezarları ile Orta Asya Türklerinin kurgan mezarları arasında büyük benzerlikler olduğuna şüphe yoktur. Özellikle İskit mezarları ile Frig mezarları hem biçimsel hem de içerik olarak büyük paralellikler arz etmektedir. Ancak milattan önce 7. yüzyılın sonlarından itibaren Frigler Yunanistan'dan gelen etkiler sonucunda ölülerini yakmaya başlamışlardır. Sonuç. Aktarmış olduğumuz bütün bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere Frigler ilk kez milattan önce 13. yüzyılın ortalarında Anadolu'ya ayak basmışlar ve Troya savaşlarında da Troyalıların önemli müttefiklerinden biri olarak Akalara karşı canla başla savaşmışlardı. Troya savaşlarının hemen ardından başlayan ve başta Hitit İmparatorluğu olmak üzere Mitanni ve 3. Babil devletlerinin de yıkılmasına neden olan Ege göçlerinden sonra ise Frigler ana vatanları olan Makedonya'dan daha büyük gruplar halinde Anadolu topraklarına göç ederek Hititlerin bıraktığı siyasi boşluğun hiç olmazsa bir kısmını doldurmaya çalışmışlardır. Milattan önce 8. yüzyılın başlarından itibaren Anadolu'nun önemli siyasi güçlerinden biri olmayı başaran Frigler, milattan önce 1. bin yılın süper gücü konumundaki Asur devleti ile de zaman zaman çatışmak zorunda kalmıştır. Milattan önce 8. yüzyıl sonlarında başlayan Kimmer ve İskit göçleri yüzünden Anadolu halkları büyük bir korku yaşamışlardır. Bu cümleden olmak üzere çok geçmeden Frigler de Kimmer saldırıları karşısında pes etmek zorunda kalmışlardır. Frig devletinin siyasal varlığına son veren Kimmerler tüm Anadolu'ya yaklaşık 80 yıl hükmetmiş ve korku salmışlardır. Milattan önce 609 yılında Lidya kralı Alyaktes Kimmerleri Anadolu'dan çıkarmayı başarmıştır. Frig halkı devletlerini kaybetse de etnik varlıklarını Lidya egemenliği altında milattan önce 546 yılına kadar sürdürmüştür. Pers kralı 2. Kiros milattan önce 546 yılında
Lidya devletini ortadan kaldırınca tüm Anadolu toprakları ve dolayısıyla Frigya bölgesi de Pers egemenliğine girmiştir. Daha sonraki süreçte bölge önce Büyük İskender ve haleflerinin, ardından da Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında yaşamıştır. Fakat Frig kültür ve medeniyeti yabancı güçlerin egemenliği altındayken de büyük ölçüde korunabilmiştir. Evet, teşekkür ediyorum. Bu bilgilere bu şekilde aktarmış olduk. Oktay Bey. Hocam çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. Bu arada ben de hocam baştan başlayalım. Ben şimdi şöyle sorayım. Sonra da sizin sorularınıza evet gelmiş bir soru da benim de soracağım soruya benziyor. Kaşkalar, muşkiler. Hocam şimdi bir kaşkalar var, muşkiler var, frikler var. Evet. Belki de bu Frikya denilen bölgeden dolayı da friklere friklenmiş olabilir. O ayrı bir konu. Ama Evet. sanki bana şöyle bir şey gibi de geliyor. Sizin ne düşünüyorsunuz? Yani bunlar belki aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan toplumlar olabilir. Belki birisi daha önce orada yerleşmiştir, birisi orada yerleşmiştir. Ama bunların benzer yapıları olduğu muhakkak gibi görünüyor. Bir Evet. de buna bağlantılı olarak buna ne dersiniz? Bu üçü birlikte midir? Bunlar Troya'nın müttefikleri gibi, eğer Frikler müttefik ise aynı toplumsa Kaşkalar ve Muşkiler de müttefiki olma durumu var. Bir de bunun sonucunda yani Trova Savaşı'nın önemi nedir? Nasıl bir değişiklik Önce yaptı? şöyle bir şey yapalım, bir düzeltme yapalım. Truva demiyoruz. Ben Truva tabirini çok Troya. kullanmıyorum. Çünkü çivi yazılı metinlerde Troya diye geçiyor. Evet, Troya. Dolayısıyla o tabii Fransızların söyleyiş biçimi Değil Truva. mi? Evet, Troya. Yani benim de Şimdi bazen dilim kayıyor. Truva diyorum. evet, alışkanlık Troya. olabilir. Evet. Olabilir çünkü biz de öyle düşünüyorduk. Ama Ha. hocalarımız bizi özellikle uyardılar. Dediler ki bakın, çivi yazılı metinlerde bile Troia diye geçiyor. İya, ya diye okunuyor. Troya. Troya diye Peki şey U var yaparken mı biz hocam? Arada U var mı? yok. Troia. Y. İya, ya Evet. diye okunuyor. Troya. 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 Yani Evet. normal okunuşu bu. Evet. Troya. Dolayısıyla biz de hep öyle alıştırıldık. Hatta Truva dediğimiz zaman hocamız cezalandırıyordu. Evet. Troya. Evet. Şimdi bir kere Troya Savaşları gerçekten çok önemli. Az önce de ifade ettiğim milattan önce 1240-1230 yıllar arasına tarihlenen ve Homeros destanlarından ilki olan İlyada'nın da konusunu teşkil eden bir büyük mücadele, ama Troya Savaşları öyle sıradan bir mücadele değil. Çünkü Troya Savaşları insanlık tarihinde Doğu ve Batı dünyalarının ilk kapışması. Başka bir anlatımla Troya Savaşları aynı zamanda tarihteki ilk Boğazlar Savaşı. Hatta Evet. şöyle denilebilir, Troya Savaşları Çanakkale dünya Savaşı gibi. tarihinin ilk medeniyetler çatışmasıdır. Bu yüzden çok önemli. İlk defa olarak Doğu ve Batı dünyaları karşı karşıya geliyor. Bakın ondan önce iki büyük devlet karşı karşıya gelmişler. Kadeş mevkiinde, Kuzey Suriye egemenliği yüzünden. Mısır ve Hitit devletleri. Ama o savaş iki büyük devlet arasında olsa da iki doğulu devletin kapışmasıdır. Ama Troya Savaşları farklı. Troya Savaşları'nda Doğu ile Batı karşı karşıya geliyor ilk defa olarak. Hem de büyük çaplı bir mücadele. Ve 10 yıl sürüyor. 10 yıl. Çok önemli. Çok önemli bir mücadele. Tabii bunun da çok değişik nedenleri var. Şimdi gelelim öbür konuya. Bu Gaşka, Muşki, Başka, Firik Muşki. konusuna. Şimdi Bu bilim ara insanları Oktay Bey, bunun altından kalkamamışlar. İşin içinden çıkamamışlar. Çünkü şimdi
bir Asur kaynaklarında geçen Muşkili Mita var. Diğer taraftan Yunan kaynaklarında Midas işte var. Evet. anlatılan Filik kralı Midas var. İşin ilginç yanı bunların ikisi de aşağı yukarı aynı dönemde yaşamışlar. Aynı dönemde yaşamışlar ve icraatları da birbirine benziyor. Şimdi bundan dolayı karıştırmışlar. Demişler ki herhalde Yunan kaynaklarında geçen Midas muhtemelen işte Asur kaynaklarında geçen Mita olmalı. Mita olmalı. Bunu Hugo Winkler ilk kez ortaya atıyor. Diyor ki ya bunların ikisi aynı kral. İşte iki ayrı kavim üzerinde hükmetti. Tabii şimdi bir fikir ortaya atılıyor da illa biz her fikri olduğu gibi kabullenmek mecburiyetinde değiliz. Tamam onlar öyle düşünmüş olabilirler. Biz farklı bir şey düşünüyoruz. Biz bir kere Muşkiler ile Gaşkaların aynı kavim olabileceğini düşünüyoruz. Yani Frigleri bir tarafa bıraktık şöyle. Onlar dursun yerinde. Onları bırakalım. Biz şimdi Muşkilerle Gaşkalara taktık kafayı. Ya da Kaşkalara. İki türlü de yazılabiliyor. İtitçe metinlerde de bazen transkripsiyonu yapılırken Gaşka diye geçiyor. Bazen Kaşka diye geçiyor. Önemli değil çok. Şimdi Gaşkalar aşağı yukarı 15. 16. yüzyılın ortalarından itibaren 1550'lerden itibaren Karadeniz bölgesinde ortaya çıkmış bir kavim. Kabileler halinde yaşıyorlar. Her taraftalar ama. Bir bakıyorsunuz Doğu Karadeniz'de, bir bakıyorsunuz Ortada, bir bakıyorsunuz Batı'da. Çünkü bunlar hayvancılıkla geçinen toplumlar. Fakat az önce de ifade ettim. Karadeniz bölgesi halkının en büyük problemi nedir Oktay Bey? Yer Yer problemi. darlığı, Evet. değil mi? Eğer yerler olmuş olsa o insanlar Anadolu'nun büyük kentlerine göç etmezlerdi. Etmezlerdi. Aynı problem Gaşkalar içinde var. Aynı problem Gaşkalar içinde var. Bir de düşünün, onlar hayvancılıkla geçiniyorlar. Yani hem onları otlatmak için yere ihtiyaçları var, hem nüfus gittikçe çoğalıyor. Nereye yerleştirecekler? O yüzdendir ki erken dönemlerden itibaren yani sahneye çıktıkları ilk anlardan itibaren devamlı fırsat kullanmışlar. Hititlerin böyle başının sıkışık olduğu dönemlerde diyelim ki Hitit kralı bir başka devlet üzerine sefere çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki Gaşkalar saldırıya geçmişler. Nasıl olsa kral merkezden uzaklaştı diye aşağı doğru iniyorlar güneye, onların topraklarına doğru. Ya da işte içeride bir kargaşa varken mesela bazen Hititler arasında taht mücadeleleri olur. Ortalık karmakarışık olur. O tür durumları, bu kargaşa ortamlarını değerlendirmişler. Ya da üçüncü bir durum, e, Hititlerin başına belalar geldiği zaman. Mesela veba salgını vardır. Evet. Şubbilülüman'ın ölümüne yol açan, büyük oğlu 2. Arnavanda'nın ölümüne yol açan, 2. Murşili'nin kaleme aldırdığı veba duaları metinleri ki Murşili orada der ki e, Haddi memleketinde veba kol gezmeye devam ediyor. Bu 20. yıldır der. Yani 20 seneden beri aynen bizim şu anda yaşadığımız pandemi gibi onlar da büyük bir pandemi yaşamışlar ve Hatti halkının, Hatti halkı derken Anadolu'yu kastediyorum, Hatti halkının yarıdan çoğu kırılmış. İşte o tür durumlarda da Gaşkalar saldırmışlar. Yani Hititlerin zor durumda kaldıkları anlarda da saldırmışlar. Amaç ne? Amaç devamlı yaşam alanlarını genişletmek. Şimdi böyle bir durumları var onların. Ve e, az önce de ifade ettim. Hititlerin yıkılmasındaki en büyük faktör Ege göçleridir. Ege göçleri yani iki aşamada gerçekleşiyor. Özellikle ikinci aşama çok şiddetli yaşanıyor ve Hitit devletini, işte Mitanni devletini, 3. Babil devletini yerle bir ediyor. 50 yıl mücadele ediyor Firavunlar. Güçlükle ayakta kalıyorlar ama onlar da ekonomik olarak bitiyorlar. İnsan kaynaklarını da büyük ölçüde kaybediyorlar. Bir tek Asur kurtuluyor. O da göç yolları üzerinde bulunmadığı için onlara bir şey olmuyor. Ondan sonra zaten birinci bin yılın süper gücü olarak karşımıza çıkacak onlar. Ötekiler çünkü devre dışı kaldı. Şimdi gelelim tekrar Gaşkalara. Gaşkalar
Tabii Hitit devletinin yıkılmasında yalnız onların da payı var. Olduğu düşünülüyor en azından. Yani Egeli kavimlerin yarattığı o kargaşa ortamından Gaşkaların da yararlanmış olabileceği, onların da bu yıkımda payları olduğu düşünülüyor. Ve Hititler yıkılınca tabii Hititlerin bıraktığı boşluğun bir bölümünü onlar dolduruyor. Hemen aşağıya doğru iniyorlar, işgal ediyorlar fakat yine yetmiyor. İşte onların bir grubu da doğuya doğru ilerliyor. Doğu Anadolu tarafına, Elazığ, Bingöl, Muş taraflarına gidiyor ve yerleşiyor. Muhtemelen bu Asur kaynaklarında adları geçen Muşkiler bu Gaşkalar olmalıdır diye düşünüyoruz. O yüzden ya bırakın Frigler yerinde dursun. Bize göre Muşkilerle Gaşkalar arasında ki isim benzerliği de var. Şeka, Muşki, Gaşka isim benzerliği de var. Bir de şeye de uygun. Adamlar zaten devamlı kendilerine yeni topraklar arıyor yer darlığından dolayı. Demek ki yetmemiş yani. Çünkü Hititlerin bıraktığı toprakların bir bölümünde de Frigler var. Frigler de geldiler oralara yerleştiler. Tabii dolayısıyla Gaşkalara az bir bölüm kaldı. Hepsi birden yerleşemediği için bir kısmı da Doğu Anadolu'ya indi. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Ya hocam bu konunun üzerinde bir arkadaş bir katılımcının sormuş Eray Karaketi. Hı. Bu Kaşgalar ve Muşkiler arasında kültürel benzerlikler var mıdır? Nelerdir? Bir de Muşkiler ile Muş ilimiz arasındaki isim Onu benzerliğinin söyledim, dayanma. onu söyledim. Büyük bir Evet, ihtimalle dedim, büyük bir ihtimalle bir de, evet, Doğu Anadolu'daki Muş ilimiz ile, Muş ilimizin adı ile Muşkiler arasında bir bağlantı olabileceğini vurguladım zaten konuşmamda. evet. Peki Böyle bir bağlantı olabilir. herhangi bir kültürel benzerlik var mı hocam? Kültürel benzerlik bir kere iki taraf da e, hayvancılıkla geçiniyor. Tarım Evet, toplumu. tarım Tarım toplumu. toplum, tarım ve hayvancılığı bir arada yürütüyor. Benzer olan tarafları bu kadar. Giyim tarzları, Şimdi şeyleri o dönemden kalan elimizde öyle çok görsel malzeme yok Oktay Bey. anladım hocam. Fazla görsel Hititlerle ilgili çok şey var. Evet. Onların giyimini, kuşamını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz ama bu Gaşkalarla ilgili Pek fazla malzeme çok yok diyorsun. yok. Fazla bir malzememiz yok ne yazık ki. Hocam bir YouTube yorumu var. Heh, Oradan yorum şöyle. Homer yazmamıştır demiş. Sözde ozanlık yapmış. Onun döneminde Frig coğrafi olarak anılıyor olabilir. Yani Frig isim değil de coğrafi olarak anılıyor olabilir. Yok zaten ben öyle bir şey demedim ki. Homeros yazmıştır demedim ki. Ben öyle bir şey Yok yani demedim. sanırım şöyle Homeros'a mal devam. edilen dedim. Ha, Homeros'a ait dedim. Homeros'a mal edilen. Zaten Homeros'un bizzat o destanları yazmış olma ihtimali hiç yok. Hiç yok. anladım. Çünkü Homeros'un yaşadığı çağ 9. yüzyıl milattan önce. Herodotos diyor ki Homeros benden 400 yıl önce yaşadı diyor. Herodotos 5. yüzyılda yaşadığı için buradan ortaya çıkan gerçek şu. Homeros 9. yüzyılda yaşadı. 9. yüzyılda Yunanistan'da henüz daha Yunan alfabesi teşekkül etmemişti. Evet, Daha hele halk tabakalarına yayılması ta 7. yüzyılın ortalarını buldu. Dolayısıyla eğer Herodotos'un dediği doğruysa, Homeros gerçekten ondan 400 yıl önce yaşadıysa, yani 9. yüzyılda yaşadıysa zaten bu destanları bizzat onun kaleme alma ihtimali hiç sıfır. Yok. Yok. yani Sonradan zaten yazıya geçirildi destanlar. duyduklarını yazmış diyelim. Evet. Peki Evet. hocam şu Troy konusunu en son bir soruyla kapatayım sonra diğer Hı, sorulara geçelim. hı, tamam. Troyalılar Türk mü hocam? Yani şimdi Böyle e, bir yani benim değil genel bir evet. herkesin aklında bu iddialar var. E, Sizce Türk mü? Ben şimdi bunun cevabını bak Oktay Bey.
Troya ve Troyalılar. Bak Evet, benim birçok kitabım var. İskitlerin tarihi. Bakın yani evet, bu evet, İskitler göçleriyle ilgili, işte göçlerle ilgili zaten başlı başına bir şeyimiz var. Eski çağda göçler diye çalışmamız zaten var. Şimdi e, bu Troyalılar Türk müdür şeyine açıkçası biz de girdik. Uzun yıllar bunu tartıştık, yazdık, çizdik. Ben şimdi şuradan bir dakika bir bulayım da 140 147. Şuradan izninizle nakledeyim. Troya son zamanlarda sadece Türk insanının değil, tüm dünyanın ilgi odağı olmaya başladı. Özellikle Troya filminden sonra, film vardı biliyorsunuz evet. Troya diye. Troya filminden sonra bu ilgi daha da arttı. Bilim adamları Troya ve Troyalılarla ilgili birçok yazı yazdılar. Pek çok değerlendirmeler yaptılar. Bazıları hiç tereddüt etmeksizin Troyalıların Luvili olduğunu belirttiler. Bazıları ise onların kökeniyle ilgili yorum yapmaktan kaçınarak Troyalılar bir Anadolu kavmidir ve onlar da bizim insanımızdır demekle yetindiler. Troyalıların Luvi kökenli olduklarını savunanlar, Troya savaşları sırasında Troya tahtında oturan Kral Priamos ile küçük oğlu Aleksandros Paris'in isimlerine dikkat çekerek bunların Os soneki ile bittiğini, dolayısıyla en azından Troya krallığını idare eden ailenin Luvili olması gerektiğini ileri sürdüler. Halbuki biz onlara hak vermekle birlikte eksik düşündükleri kanaatindeyiz. Zira Troya savaşları sırasındaki Troya kral ailesi sadece Priamos'la oğlu Aleksandros Paris'ten oluşmuyordu. Priamos'un eşi Kraliçe Hekabe'nin ya da Priamos'un büyük oğlu ve Troy ordularının başkomutanı Hektor'un sevgili eşi Andromake'nin isimleri SS veya OS son ekiyle bitmiyordu. Demek oluyor ki sadece birkaç ismin sonunda yer alan SS, OS son eklerine dayanarak bir kavmin kökeni hakkında genellemeler yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Kaldı ki substrat dillere ait olduğu kabul edilen bu son ekler Luviler gelmeden önce de Anadolu'nun yerli kavimleri tarafından kullanılıyordu. Bütün bunlar bir yana bir önceki bölümde de tabii kitabın bir önceki bölümde de ifade ettiğimiz gibi İtalya'ya şehir kültürünü götüren Etrusk kavminin oluşumunda Batı Anadolu'dan İtalya'ya göç eden Troyalıların önemli bir rolü olmuştu. İtalya'da buluşan Troyalılar ve Sakalar yani İskitler karışıp kaynaşarak Tursakalar ya da Etruskler denilen Türk kavmini meydana getirmişlerdi. Bu durum karşısında Troyalıların Türklüğünü kabul etmekten başka çare göremiyoruz. Bu arada şunu da belirtelim ki ilk İlyada çevirisi çıktığında Sabahattin Eyüboğlu İlyada ve Anadolu başlığını taşıyan bir yazı yazar. Eyüboğlu 16. yüzyıl Fransız düşünürü ve yazarı Montaigne'nin Denemeler isimli eserini Türkçe'ye kazandıran başarılı bir çevirmenimizdir. Eyüboğlu bu çeviriyi yaparken Montaigne'nin şöyle bir parçasını aktarır. Türklerin padişahı 2. Mehmet, Papa 2. Pius'a şunları yazmış. İtalyanların bana düşman olmalarına şaşıyorum. Biz de İtalyanlar gibi Troyalıların soyundanız. Yunanlılardan Hektor'un öcünü almak benim kadar onlara da düşer. Onlarsa bana karşı Yunanlıları tutuyorlar. Eyüboğlu bu şaşılası metne rastlayınca tarihçilere başvurmuş. Ne düşünüyorlar diye. Ama saçma, uydurma diye kesip atmış tarihçiler. Fatih böyle bir söz söylemiş olamazmış. Aradan zaman geçmiş. Eyüboğlu zafer anıtının yapılması için açılan yarışmada jüri üyesi olarak Dumlupınar'a gitmiş.
Orada savaşa katılmış olan emekli bir albay, Mustafa Kemal'in ağzından duyduğu sözler arasında şunu da söylemiş. Dumlupınar'da Yunanlılardan Troyalıların öcünü aldık. Fatih'le Mustafa Kemal'i buluşturan bu söz yerimden hoplattı beni diyor Eyüboğlu. Görülüyor ki Türk'ün iki büyük atası Troyalıları Türk kabul etmektedir. Gerek Fatih Sultan Mehmet'in gerekse Atatürk'ün bilimsel düşünceye ne kadar önem verdiklerini kimse inkar edemez. Avrupa milletlerinin bile soylarını Troyalılara dayandırdıkları bir ortamda Anadolu'da yaşayan biz Türklerin Troyalılara yabancı gözüyle bakması tarihimizi bilmediğimizin acı bir kanıt olsa gerektir. Avrupalı tarihçiler bile Orta Çağ'ın sonlarında Türklerin Troyalı olup olmadıklarını tartışmaya açmışlar ve sonuç olarak Türklerin aslında Troyalı olduklarını ve kökenlerinin Troyalı komutan Turkus'a uzandığını öne sürmüşlerdir. Çok yaygın bir görüşe göre Troya'nın düşmesinden sonra Turkus ve arkadaşları Asya'nın içlerine göç etmişler ve binlerce yıl sonra İlyum'un yani Troya'nın şanını yeniden yükseltmek üzere geri dönmüşlerdir. Ancak Osmanlılar Avrupa topraklarında ilerlemeye başladıkları zaman Avrupa uluslarının Türklere karşı duyduğu sempati, antipatiye hatta korkuya dönüşmüştür. Bu korku ve endişe yüzünden Avrupalılar bu kez de Türklerin Troyalı olmadıklarını, olamayacaklarını düşünmeye ve bu düşüncelerini de yaymaya gayret etmişlerdir. Avrupalılar bizim hakkımızda ne düşünürlerse düşünsünler, biz gerek Fatih Sultan Mehmet'in, gerekse Mustafa Kemal Atatürk'ün Troyalılar hakkındaki görüşlerine aynen katılıyor ve Troyalıları Türk kabul ediyoruz. Ve biz şunu gayet iyi biliyoruz ki Homeros'un İlyadası'nı okuyan bir Türk kendisini Troyalılara ve Hektor'a daha yakın hissetmektedir. Troya filmini izleme imkanını bulan Türk insanının da Akaların baş kahramanı Akilleos'a değil de Akilleos tarafından öldürülen Troyalı Hektor'a sempati duyması kendimizi Troyalılardan saydığımızın kanıtı değil de nedir? Ben buna böyle bir cevap vermeyi düşündüm. Ama şu bir gerçek yani elimizde yazılı bir şey olmadığı için şimdi keşke Troya'dan bir yazılı belge çıksaydı ya da belgeler çıkmış olsaydı da onların konuştuğu ya da yazdıkları dilin hangi dil grubuna ait olduğunu bilebilseydik. Ama bugüne kadar bir şey bulunamadı. Büyükler böyle düşündüklerine göre bir bildikleri vardır. Yani mesela Osmanlı padişahları içinde benim en çok beğendiğim kişi Fatih'tir. Entelektüel birikimi olan, birçok dil bilen, bilimsel Evet, düşünceye önem veren, keza aynı şekilde Atatürk. Atatürk Onların evet. ikisini zaten ben ayrı bir yere koyarım. Şimdi bunlar böyle düşündüğüne göre ve bu tür şeyler de nakledildiğine göre bir de tabii işin garip tarafı şu. Başkaları sahip çıkarken yani yabancılar bile kendilerini bizim Anadolu'daki bir kavme dayandırırken Anadolu'da oturan biz Türklerin onlara yabancıymış gibi bakmalarını açıkçası ben pek anlayamıyorum. Ve Zaten bunu da yadırgıyorum. kanımızda vardır hocam. Bir de şu çok Mutlaka. önemli, şu çok güzel bir konu. Yani şimdi Fatih ya da Sultan Mehmet'le Atatürk'ün ikisi de yani son şöyle söyleyeyim son 1000 yıldaki en entelektüel iki Evet. Evet. İki birisi Türk. İki Cumhurbaşkanı, Türk. Evet. iki tane Türk lider ve Evet. bunlar 6-7 tane dil biliyorlar. Ve bunlar Evet. kaynağından okuyor. Yani Evet. Onu Türkçe, diyorum. Onu Türkçe diyorum. çevirisinden okumuyor. Evet. Adamlar kaynağından okuyor ve Fatih Sultan bize Mehmet İlyada'yı Yunancasından ne okuyordu. okuyor? Orijinalinden Evet, okuyordu. Ben ne diyeyim orijinalden. daha? Tabii. Yani Atatürk de öyle ki yani Tabii. yabancı Ya birçok dilden dil okuyor. biliyor. Tabii.
bu Sesiniz gelmiyor Oktay Bey. diyor, yok canım işte gaz vermiştir. Ya bazıları diyor ki duyuluyor mu şimdi? Duyuluyor şimdi. Evet. Bazıları diyor ki işte Atatürk gaz vermiştir. İyi de Fatih'in gaz verme ihtiyacı yok. Fatih de mi gaz vermiştir o zaman? Yani Adam o günkü Papa'ya mektup yazmış 2. Pius'a. Demiş evet. ki ya sizin bize düşman olmanızı anlayamıyorum. Yani Evet. siz de biz de Troyalıların torunlarıyız demiş. Daha ne diyecek ki? Evet. Tabii. Yani Fatih şimdi bile öyle kabul ettiğine göre bir bildiği vardır yani. evet. Yani şimdi bu konunun tabii ben de diyemem ya Troyalılar kesinlikle Türktür. Hayır Ama ben bir şey demiyorum zaten. Diyorum ki elimizde araştırılmalı. bununla ilgili şey yok. Araştırılmalı. Yazılı belge yok. Evet, araştırılmalı. Yani Kesinlikle. ama bunu kesinlikle işte Avrupalıdır. Biz işte şuradan geldik falan demeyip yani bizim de kökenimiz vardır diyebilmeliyiz. Olabilir tabii ki. Şimdi buna bağlı olarak hocam Hı. arkadaşlar da sormuş. Yılmaz Karahan bir sormuş Hı. ve Semih Bey sormuş. Aynı soru. Luviler diye bir halk var mıdır diye sormuşlar. Ben Var buna tabii. bağlı olarak şunu söyleyeceğim. Bu son yıllarda farklı bir Hı. şekilde bir Louis dillendirmesi var. Yani Louisler diye halk var mıdır? Bu Vardır. Avrupalı Vardır. bir merkezden bir Louis dillendirmesi var. Ya İşte şimdi bak Oktay Bey orada da bir yanlışlık var. Bakın orada da bir yanlışlık var. E, Sanki Luvileri Anadolu'ya dışarıdan gelmiş bir kavim gibi gösteriyorlar. Halbuki şimdi Anadolu'da 3. bin yıl metinlerinde, milattan önce 3. bin yıl metinlerinde Anadolu hakkında bilgi veren metinler tabii Anadolu'da yazılmış değil. Akkad Kralı Naramsi'nin yazdırmış olduğu, Anadolu'ya gerçekleştirmiş olduğu bir sefer, askeri bir sefer anlatan Şartamari metinleri var. Orada Anadolu'daki halk gruplarından da söz ediliyor. İşte Hattilerin adı geçiyor, Hurrilerin adı geçiyor. Bir Ulluvi krallığından söz ediliyor. Yani Luvilerin adı da geçiyor. Tabii 2. bin yıl Hitit metinlerinde aynı şekilde Luvilerin adı geçiyor. Şimdi Luvilerin konuştuğu dil Hint-Avrupa'yı dillerden biri. Hem de en eski Hint-Avrupa'yı dil şu anda bilindiği kadarıyla en eskisi. Ve bunlar Anadolu'nun batı kıyılarıyla, Batı Anadolu'nun sahil kısımlarında ve bir de Akdeniz bölgesinde yaşıyorlar ağırlıklı olarak. Fakat Hitit metinlerinden anladığımız kadarıyla popülasyon olarak en kalabalığı bunlar. Hattilerden de kalabalık, hatta Hurrilerden de kalabalık. Bunlar yer darlığı çektikçe e, dışarıya doğru göç etmeye başlıyorlar. Yani bu işte dışarıdan gelmiştir falan filan diyenlerin takıldığı nokta şu. Anadolu'daki Luve kalıntıları daha eski. Bunlar dışarıya göç. Bir kısmı da Anadolu'nun içinde göç ediyor. Yani iç bölgelere doğru, yani nüfus fazlasını iç bölgelere doğru aktarıyorlar. Ee, işte bazıları diyor ki ya bunlar diyor dışarıdan geldiler bilmiyor. Ya dışarıdan geldiği falan yok. O zaman dışarıdan geldiyse nereden geldi? Hadi kanıtla bakalım. Oradaki dışarıdan dediği yerdeki kalıntılar, deliller Anadolu'dakinden daha yeni. Daha yeni. Anadolu'dakiler daha eski. İlla başka bir yerden getirmenize gerek yok. Şimdi Anadolu'da o çağlarda eski şeylerde dönemlerde Hattiler'de var, Luviler'de var, efendim Hurriler'de var. Bunlar 3. bin yıldan beri çivi yazılı metinlerde adları geçen kavimler. Bunları görüyoruz zaten. Dışarıdan falan geldikleri yok. Dışarıya gitmişlerdir ama. Dışarıya gitmişlerdir. Ya da Anadolu'nun iç bölgelerine işte nüfus fazlasını aktarmışlardır. Bunlar üzerinde çok yazıldı, çizildi Oktay Bey. evet. Ve burada bir şeyler de var hocam. Bazı özellikle sosyal medyada şöyle bir şeyler Evet. çıkıyor işte. Yok işte Aleviler oradan geliyor. Yo İşte ışık canım ya insanları. Allah Yani aşkına değil ya mi? Oktay Bey o zaman Alevilik mi vardı ya? Yani böyle Ya olur mu bu öyle şey?
Şimdi hocam burada şu var. Aslında ben şu kasıttan bahsediyorum. Hmm. Yani bu Dondu yine Oktay Bey. buraya bağlamakla duyuyor musun sesimizi? Ha, şimdi gelmeye başladı, evet. Evet, evet. Bazen burada hava durumundan dolayı sanırım internette bir sıkıntı var. Evet, evet, evet. Şimdi orada bir kasıtlı bir proje gibi geliyor bana sanki. Yani birçok arkadaşa da öyle geliyor. Bu Louis tepkisi oradan. Yani Alevilik Louis'e Hayır, hayır. bağlanıyor. Hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Evet. Alevilik çok sonradan ortaya çıkan, değil mi? Yani Anadolu'da yani eskiyle falan hiçbir bağlı, hele Louis'lerle hiç bağlantısı olamaz. Mümkün değil. Öyle bir şey olamaz yani. Yani Tarihi Alevilik gerçeklerle çelişir. Hayır. işte. Yani bu Kesinlikle. kasıtlı bir Evet, tarih kesinlikle. tartışması. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani işte ona Evet. kaldıktan sonra şeyi de Hurrileri de Kürt kökenli gösteriyorlar. Evet. Ya onunla ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Çünkü Hurrilerin konuştuğu dil Asyanik dillerden. Evet. Alakası yok. Hiç ilgisi Evet. yok. Şimdi ben hocam şu şeyi biraz büyüteyim de soruları çünkü bayağı bir İsterseniz bir şey verelim. Oktay Bey, bir ara verelim. Çay kahve molası verelim. tamam hocam siz buyurun çayınızı kahvenizi alın. Ben de şu sorulara bir bakayım. Olur mu? Evet. Tamam. Bir 10 Buyurun. dakika ara verelim. Olur mu? Tamam hocam. Siz buyurun Tamam. çayınızı kahvenizi alın. Tamam. Ben de sorulara bir bakayım. Çünkü Tamam. Tamam. bayağı bir soru birikti. Bu arada Tamam. ben onları bir sıraya koyuyorum. Buyurun Tamam. hocam siz Tamam. çayınızı Peki. kahvenizi alın. Tamam. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Oktay Bey. Şimdi devam Epeyce edelim soru hocam. yığıldı galiba. Soru yığıldı. Benim sorulara dokunamadım bile artık. Hmm. Onlara da geleceğim. Şimdi katılımcımız sormuş. Hattuşili Musili ismiyle Hmm. girmiş. Diyor, Şartam Hari, Savaşın Kralı Şartanlı metinlerinde. metinleri. Evet. Türkiye Kral İlşu Nail Türkiye metni. Kralı İlşunail'in adı geçiyor 15. satırda, evet. Evet. Bu diyor Türklük tarihini daha geriye götürmez mi? Bu neden Geriye kabul edilmez? götürüyor zaten. Hayır, biz onu başka şeylerde, mecralarda dile getirdik. Dedik ki Şartamari metinlerinde 17 Evet. Anadolu kralının adı geçiyor. Hatta Evet. 15. satırda Türkiye kralı İlşunail'in adı geçer. Yani o Akat kralına karşı mücadele veren ittifakın içinde bir de Türk kralı vardır. Bunları zaten ben yeni değil, 1986'dan beri dile getiriyorum. Üstelik bu benim doçentlik dosyamda da vardı. Sizinle bir Doçentlik program dosyam, yaptık hocam. O evet, programa doçentlik dosyamda da vardı. Bir de alındınız. bakın, o zaman benim jürimde ben 1987'de doçent oldum. Yani 34-35 yıl önce doçent oldum. 29 yıldan beri de profesör unvanını taşıyorum. E, Oktay Akşit vardı, Roma İmparatorluk Tarihi adlı kitabın yazarı. Yine Adnan Pekman vardı. E, Strabo'nun coğrafyasını Yunanca'dan Türkçe'ye çeviren hoca, Ege ve Yunan tarihi hocasıydı. Ve Nezahat Baydur vardı. Numizmattır o. Şimdi hayattalar mı bilmiyorum. Hayatta değillerse kendilerine rahmet diliyorum. Şimdi onlar beni işte sınav yaptılar. Sınav yaptıktan sonra Oktay Hoca dedi ki, onu adaşınız Oktay Evet. Akşin, ya dedi Ekrem Bey, çok başarılı oldunuz ama dedi zaten e, biz sizi dedi sırf dedi şu çalışmadan dolayı doçent yapmıştık dedi. Yani kafamızda size doçent. Ne, hangi çalışmadan dolayı hocam dedim. Orada benim şey vardı tabii. Şu anda kitap olarak da o var elimde. Bu benim doçentlik takdim çalışmamdı. İskitlerin tarihi. Evet. Yine işte eski çağ Türkiye tarihi. Bu en çok basan kitabım. O vardı. Onun dışında birçok makale falan vardı. Onları şöyle koymuşlar üst üste. Şöyle olmuş. Bir de öbür tarafta işte 17 sayfalık
milattan önce 3. bin yılda Anadolu'da Türkler diye işte Türk Dünyası araştırmalarında bastırdım sonradan onu ben. Dediler ki sırf şurada ortaya koyduğun şeyden dolayı zaten sizi dediler doçent yapmaya karar verdik. Yani Türkleri çıkardığım için ortaya o Evet. metinlerde. Yani O o en eski olanı. Aslında Türklerin adı başka metinlerde de Turukkular diye geçiyor zaten. evet. Mare arşivi vesikalarında geçiyor. Defalarca geçiyor. Hani bazıları şöyle sorular yöneltiyor. Ya işte bir tek belgede Türk adı geçti diye yani nasıl karar? Yok, bir belgede değil, birçok belgede geçiyor. O Şartamari metinlerindeki biçimi en eski biçimi. Yani en eski metin o. Hatta sonradan o Hititçe'ye falan da çevrildi. Başka dillere de çevrildi. Hititçe şey var. İşte Babil'de bir kopyası bulundu. Mısır'da bir kopyası bulundu. Bir de Hatuşaş'ta aynı olayı anlatıyor. Yani Akkad Kralı'nın Anadolu'ya yapmış olduğu seferi anlatıyor. Bunları ben dile getirdim. Hatta e, dedik ki ya Anadolu'da işte Hurrilerin yaşadığı bölge esasında e, Proto-Türklerin bölgesi olarak kabul edilmelidir. Çünkü o bölgede bir kere Hurrilerin adı 3. bin yıl metinlerinde geçer. Bir de arkeolojik olarak baktığımızda Tunç Çağı ki o sefer eski Tunç Çağı'na aittir. Tunç Çağı, bir önceki çağ olan Kalkolitik Çağ, daha da geriye gittiğimizde Neolitik Çağ arasında bir kopukluk yok kültür olarak. Ölü gömme adetleri aynen devam ediyor, mimari aynen devam ediyor, çanak çömlek yapım tarzı aynen devam ediyor. Kültürde hiçbir kopma yok. Hatta e, Afif Erzen Hoca, o Doğu Anadolu'da uzun süre Urartu bölgesinde çalışmalar yaptı. Dedi ki ya bu şeyler Urartular dedi hoca. Kitabında da yazar zaten Doğu Anadolu ve Urartular diye Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmış olan kitabı vardır. Orada der ki ya bu şeyler Urartular Hurrilerin torunlarıdır der. Urartuca Frigce'nin devamıdır der. İkisi de Ural Altay dil grubuna giriyor der. Yani üstelik yine onun öğrencilerinden bizim de meslektaşımız zannediyorum şu anda emekli arkeolog Veli Sevin Hoca vardır. O da mesela oralarda Hakkari mezar taşları üzerine bir şey yazdı, kitap yazdı. O da esasında benim bu dile getirdiğim konuyu arkeolojik olarak da delillendirmiş oldu. Tıpkı o Hakkari mezar taşları şeye benzer. Bizim Göktürklerin e, o balballara falan benzer. Giyim, Allah kuşam Allah. tarzı falan, o başlıklar falan tamamen görüntü aynı görüntüdür. Evet. Yani Ee, hocanın o buluntuları da bizim dediklerimizi esasında teyit ediyor, destekliyor. evet, o soru soran arkadaşa şunu söyleyebilirim. Biz Ekrem Emiş hocamla yazın bir program yaptık. Evet, yazın Bu konu, yapmıştık. bu konu hakkındaydı. O YouTube Ön Türk Akademisi'nde var. Onu Evet. Oradan izleyebilirsiniz. izleyebilirler esasında. Evet. Ee, Recep Molder sormuş hocam. Bu Louis dilini biraz açabilir miyiz? Bu Louis dili Şimdi Luvi dilini ön plana çıkaran son ekleridir. SS, OS, mesela Knossos. Knossos. Evet. N'de mesela Arikanda, Puranda gibi. Fakat ilginç olan şu, o şeylerin, son eklerin Luvilerden önce de var olduğu iddia ediliyor. Evet. Luvilerden önce de vardı deniliyor. Hatta bakın ben şeyde bu Göçler kitabımda, Eski Çağda Göçler kitabımda Luvi göçleri ile ilgili bilgi verdim. Luvi göçleri ile ilgili verdim. Hatta şurada bu dilcilerin bu konuyla ilgili şeyleri de var, fikirleri de var. Ya Hititologların hem de önemli Hititologların, önemli dilcilerin
ben bu kitapta Luvilerin kökeni, Luvi diliyle ilgili görüşlerine yer verdim. Şimdi burada anlatmaya kalkışırsak çok çok zamanımızı alır. Anladım. Ama isteyenler bu kitaptan ve benim verdiğim kaynaklardan çok daha geniş bilgi edinebilirler Oktay Bey. Tamam. Tamam. Hı-hı. Bu bir başka katılımcımız Frig alfabesi olarak bilinen alfabenin Friglere değil de Friglerden sonraki bir kavme ait olması mümkün mü? Teşekkürler. Ondan sonraki bir kavme ait olabilir mi? Yoksa Ondan sonraki bir kavme niye ait olsun ki? doğru olmaz. Niye? Niye başka Peki, bir kavme ait olsun? peki hocam benim sorum. Şimdi onlar Grek alfabesi diyor da Grek alfabesi dediğimiz Fenike alfabesine. Yani Fenike Ya alfabesi. şimdi bakın tarihçiler derler ki Oktay Bey, Evet, milattan önce bu Ege göçlerinden sonra ortalık tarumar oluyor. Her taraf yakılıp yıkılıyor ya. Zaten evet, 12. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar uzanan dönem yazının artık yok edildiği, yazılı kültürün tamamen mahvolduğu bir dönem. Onun için o 400 yıllık dönem karanlık çağ olarak adlandırılır. Ve evet. yine tarihçiler derler ki 8. yüzyıldan itibaren olmak üzere 8. yüzyıldan, bakın aradan 400 yıl geçmiş Ege göçlerinden sonra, 8. yüzyıldan itibaren kökü Hellen alfabesine, yani Grek alfabesine dayanan bir Frig yazısı ortaya çıktı derler. Yani işte Evet, klişe şeyler bunlar derler. evet. Fakat şimdi ben sunumumu yaparken de dile getirdim. Kardeşim, madem e, şeyden kaynaklandı, Grek alfabesinden kaynaklandı. Yani madem Yunanca'ya dayanıyor, niye okuyamıyorsunuz o zaman yazıyı? Hadi okuyun. Yunanca bilinmiyor mu? Biliniyor. Ya Yunan harfleriyle yazmak bir şeyi değiştirmez. Biz de şimdi ne yapıyoruz? İşte e, daha önce de ifade ettim. Aynı harfleri kullanıyor. İngilizler aynı harfleri kullanıyor. Almanlar, işte Türkler, Fransızlar. Ama başka başka dilleri ifade ediyoruz, değil mi? Evet. Onlar da tamam. Yunan harfleri kullanılmış olabilir ama bu Frigce'nin Yunanca ile akraba bir dil olduğu anlamına gelmez ki. Akraba olmuş olsaydı zaten şimdiye kadar çoktan çözülmüş olurdu. Çözemediler işte. Bir de tabii en büyük problem onlardan kalan bir arşivin olmayışı. Keşke bir arşiv olsaydı. Yani onların siyasi metinlerini, hukuki metinlerini, işte toplumsal yaşantılarına ilişkin metinleri keşke okuyabilseydik. Ama yok. Sadece onlarla muhatap olan kavimlerin vermiş oldukları bilgilere dayandırıyoruz biz bilgilerimizi. Yani onlar da tabii her şeye kendi pencerelerinden bakıyorlar. Evet. Burada Turgay abi, Turgay Tüfekçioğlu Hı, sormuş. Yazılıkaya'daki Frig yazıtları konusunda dondu. evet. Oktay Bey, Tekrar dondu. soruyu, Heh, tekrar sorayım hocam. hı Turgay hı, Tüfekçioğlu hı hı, soruyor. hı hı. Yazılıkaya'daki Frig yazıtları konusunda hocamızın düşüncesi nedir? İşte aynı şeye geldik, aynı noktaya geldik yine. Şimdi Evet. yazı var, tamam. Okunuyor da. Okunmasında bir şey yok ki. Yani okunmayan bir yazı değil. Okunuyor ama e, ne anlama geldiği çözülemiyor. Problemimiz de o. Evet. Ne anlama Evet. geldiği çözülemiyor. Evet. Keşke çözülebilseydi. Yani akademik olarak çözülmedi diyorsun. Yok, hayır. Şimdi bazı şeylerin bu işe meraklı insanların konuya ilişkin şeyleri var, çalışmaları var. İşte rahmetli olduğu Kazım Mirşan Kazım Bey'in Yaşan'ın var. Evet. epeyce bir şey var, emeği var. Kazım Mirşan Bey'le zaman zaman bu konularda aramızda da bir takım konuşmalar geçti. Hatta bana sitem ederdi. Ya Ekrem Hoca, beni hiç şey yapmıyorsun, kullanmıyorsun şeylerde, alt notlarında göstermiyorsun diye. Ben de takılırdım. Derdim ki ya şimdi siz bunları okuduğunuzu söylüyor. Belki de doğru, dediğiniz doğru ama şimdi benim inanmam kafi değil. Evet. Başkalarının da inanması lazım. Bunun için Tamam. bunun bir gramerini meydana getirmeniz lazım. Bir grameri, bir sözlüğü olmalı. Yani şimdi biz Hititçe metinleri okuyoruz ama ya
onun bir şeyi var, bir grameri var, işte fiil çekimleri var, işte sözlüğü var. Takıldığımız zaman hemen bakıyoruz şeylere falan. Şimdi Kazım Mirşan Bey'in öyle bir şey olmadığı için tamam okudum diyor, işte yapmış, ellerine sağlık. Hakikaten çok emek vermiş. Ama işte bunu herkese şey yapmak, kabul ettirmek mümkün değil. Siz kabul edersiniz, öbürler karşı çıkar. Derler ki ya Evet. bunun belli bir şeyi yok der. O zaman yeni bizim şu andaki araştırmacılarımızın, akademisyenlerin görevi de bunları Tabii. Evet, gramerini çözmek. yapmak, sözlerini Evet, hazırlamak olmalı. kesinlikle. Ha, Evet. onu o zaman değerlendirilir. Bakın, o zaman ya işte Evet. filologlara çok büyük iş düşüyor bu konuda. Evet. Turgay abinin ikinci bir sorusu. Midas adlı kral ne zaman yaşamıştır? Midas'ın yaşadığı dönem işte 2. Sargon'un çağdaşı. 8. yüzyılın ikinci yarısı. Yani 750'lerde falan. 750'lerden sonra. 750'lerden Bazıları sonra. çok uzun süreli bir iktidar veriyor. Yani 40-45 yıl iktidar oldu diyorlar. İşte bazıları diyorlar ki hayır 15-20 yıl kaldı diyorlar. Yani o konuda da tam bir şey yok ama eğer Muşkili Mita e, Hellen kaynaklarındaki Filik kralı Midas ise o zaman 2. Sargon'un çağdaşı olmalı. Yani 8. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olması icap ediyor. Evet. YouTube'dan Bahtiyar Aydın sormuş hocam. Bu Hakkari Taş babalarıyla ilgili bir soru yöneltir Hı, misiniz? hı. Dönemi, menşei, karşılaştırması ve bunlar gibi. Konu İşte dışı tam da ama. benim o anlattığım o Türkiye Krallığı'nın adının geçtiği döneme ait onlar. Hmm. Hani demiştik ya bu metinler 2250'lerde aşağı yukarı Yani 2250'lerde cereyan eden bir olayı anlatıyor. Onlar da aşağı yukarı aynı döneme ait. Yani 3. bin yılın sonları, 2. bin yılın başları. evet. Hocam bir konu Ankara Güdül. Ya biliyorsunuz Güdül'deki yazıtlara. Onlar hakkında düşüncelerinizi soruyor Dike Turhan. Onlarla ilgili çok şeyim yok. Çok fazla bir malumatım yok Oktay Bey. Sıkıntı. Evet. Yok. Ee, peki bir başka soru hocam. Hı. Tuğrul Kağan sormuş. Friklerin Trakya'dan e, göçme nedenlerini biliyor muyuz? Ayrıca Friklerin Trakya'da bulundukları döneme ait arkeolojik kalıntılar var mı? Buna ben bir de şeyi ekleyeyim hocam. Traklarla şeylerin bağlantıları var mı? Friklerin. Evet, şöyle diyelim. Bir kere e, Friglerin Anadolu'ya gelmeden önce Makedonya'da yaşadıklarını bize bildiren kişi Herodotos. Herodotos diyor. Herodotos diyor ki onlar Anadolu'ya göç etmeden evvel Makedonya'da oturuyorlardı ve orada iken adları Biriglerdi. Bu bize bilgiyi aktaran Herodotos. Homeros yine aynı şekilde Homeros destanlarında Frigler sunumumun başında da ifade etmiştim. 13. yüzyılın ortalarında yani 1250'ler gibi Anadolu'ya gelmiş görünüyorlar. Önce Amazonlara karşı verilen bir mücadele var. Sakarya Nehri kenarında Amazonlara karşı verilen bir mücadele var. Orada Frigler herhalde oraya daha önceden yerleşmişler. Amazonlar karşısında da herhalde sayıları fazla kalabalık olmadığı için Troyalılardan yardım istemişler. Troya kralı Priamos da onlara yardım etmiş. İlyada'da anlatılan bu. Yani bu şu anlama geliyor. Troya harplerinden önce de onlar herhalde Anadolu'da bulunuyorlardı ve Amazonlara karşı verilen savaşta da yine müttefik idiler. Yani ilk müttefiklikleri şeyle başlamadı. Troya savaşları ile birlikte başlamadı. Ama Troya savaşlarında tabii daha uzun süreli mücadele ettiler. Ve gerçekten Troyalıların en büyük yardımcılarından, en büyük ortaklarından biriydiler. Şimdi bazıları şunu düşünebilir. Ya
bunların adları niye şeylerde geçmiyor diye, Hitit belgelerinde geçmiyor diye düşünebilirler. Zaten son dönemlere ait Anadolu'da meydana gelen olaylar hakkında Frigler bize çok Hititler bize çok bilgi vermiyorlar ki Oktay Bey. Yani yazmaya bile vakit bulamamışlar. Kaldı ki o bölge zaten Hititlerin yüzünden boş kalmış. Hititler çok kötü durumdalar. Bu Ege göçleri arifesinde çok kötü durumdalar. Yukarıdan Gaşkalar saldırıyor, aşağıdan Arzavallar saldırıyor. İşte doğuda onlar için Asur çok büyük bir tehdit. Batıda Ahiyava gittikçe gücünü artırıyor. Ya sıkışmış vaziyetteler. Daha önce devamlı iyi ilişkiler içerisinde bulundukları Troya bölgesi halkına hiçbir şekilde yardım edemiyorlar. Bırakın yazdırmayı, şey yapmayı, kendi dertlerine düşmüşler. Onun için hatta Ege göçleri hakkında da bilgi vermez Hitit kaynakları. Yazdırmaya vakitler olmamış ki birdenbire yıkılıp ezmişler Evet. yani adamları. Bulamamışlar vakit. Evet. Sanırım Şeye gelelim. Bu Trakya tabirleriyle ilgili bir şey sordunuz galiba. evet, Şimdi, Traklarla bir bağları var mı? Benzerlikleri var şöyle mı? Friglerle Traklar arasında herhangi bir akrabalık bağı var mı? Aslına bakılacak olursa Friglerle Traklar Anadolu'ya göç etmeden evvel Balkanlarda birbirine komşu coğrafyalarda yaşıyorlardı. Yani biri Trakya'da, biri Makedonya'da. Başlangıçta olmasa bile en azından Anadolu'ya geldikten sonra bu iki kavim etnik olarak karışıp kaynaşmış görünüyor. Dolayısıyla erken dönemlerde değilse bile sonradan aralarında bir akrabalık bağı oluşmuş olsa gerektir. Hatta o e, Friglerin Trak göçleriyle geldiğini iddia edenler herhalde bunları birbiriyle karıştırdılar. Belki de aynı dili konuşuyorlardı. Onun için Friglere Traklar dediler. Yani böyle bir ihtimal de var. Ama en azından Anadolu'ya geldikten sonra iç içe yaşadılar. Yani akrabalık bağları bu şekilde de Yani oluşmuş kültürel olabilir. Tabii, benzerlikler de var. tabii, tabii ki. Ölü gömme işte Evet, giysiler falan. evet. Ancak Dilleri fikir de büyük. yürütebiliyoruz zaten. Oktay Bey, yani elimizde yazılı bir şey yok. Evet, Keşke yazılı bir şey olsa da konuşsak rahat rahat. evet. Ama böyle Ee, böyle olmuş olabilir. evet arkadaşlar, sanırım sorular bitti görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Oradan bu Ege göçlerinden bahsettiniz siz de. Bunların sebebi ne hocam? Şimdi E, Oktay Bey, sonucunda ne oldu yani? Sebep tabii ne? onu hemen anlatayım. Benim öğrencilerime de çok anlattığım, üzerinde çok durduğum bir konudur Ege göçleri. Çünkü Ege göçleri her şeyi değişir. Bütün dengeleri alt üst etmiştir. Ege göçleri ya da diğer adıyla deniz kavimleri denilen göç hareketi milattan önce 13. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılın başlarında olmak üzere iki aşamada gerçekleşmiş olan ve yaklaşık 50 yıllık bir zamana yayılmış olan büyük bir kavimler hareketi. E, Göçler nereden başlıyor? Göçler Yunanistan'dan başlıyor. Batıdan ve doğuda Mısır kapılarında sona eriyor. Peki sebebi? Sebebi toprak yetmezliği, kıtlık ve bununla bağlantılı olarak açlık. Nerede var kıtlık, açlık? Toprak yetmezliği Yunanistan'da var. Ege adalarında var. Akdeniz adalarında var. Hatta Anadolu'da da var. Anadolu'da da var. Şimdi e, Ugarit ve Mısır vesikaları Ege göçleri hakkında bize son derecede doyurucu bilgiler aktarıyor. Yazılı belge bunlar. Ugarit vesikaları Akatçılı yazısıyla yazılmış. Mısır vesikaları işte Firavunlar tarafından hieroglif yazıyla yazdırılmış belgeler. Hem göçlerin birinci aşaması hakkında hem ikinci aşaması hakkında. 13. yüzyılın sonlarında birinci aşama. 12. yüzyılın başlarında da ikinci aşama meydana geliyor. Ama asıl yıkıcı olan göç hareketi ikinci aşama. Hatta bu ikinci aşama sonunda Anadolu'daki Hitit devleti. Bugünkü Gap bölgesindeki Mitanni devleti. Ve
Irak'ın güneyinde o Basra Körfezi dolaylarındaki 3. Babil devleti bu göçler sonucunda yıkılıyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi Mısır çok büyük yaralar alıyor. 50 yıl dayanıyor ama insan kaynaklarını tüketiyor, ekonomik olarak dibe vuruyor. Bu işten karlı çıkan bir tek devlet var. Asur devleti hiç zarar görmeden kurtuluyor. Çünkü göç yolları üzerinde değildi. Yani onların hışmına uğramaktan böylelikle kurtuldu. Şimdi bir başka şey, bu göçlere iştirak eden kavimler demir devri kültürünün temsilcileri. Halbuki yenilenler, yıkılanlar Tunç devri kültürünün temsilcileri. Aralarındaki fark şu, Tunç devrinin temsilcileri, örneğin işte Hititler, Mitanniler, Babilliler, bunlar yazılı kültürü olan kavimlerdi. Medeni kavimlerdi yani. Halbuki gelenler yazılı bir kültüre sahip değiller. Tek avantajları demiri çok iyi kullanıyorlar. Demir silahları çok iyi kullanıyorlar ve zaten o sayede galip geldiler. Yani demir, Tuncu devre dışı bıraktı. Fakat şunu belirtmekte fayda var. Ege göçlerini tek bir göç hareketi olarak görmek de doğru değil. Oktay Bey. Tek bir göç hareketi olarak görmek doğru değil. Çünkü her ne kadar Ege göçleri eski Yakın Doğu'nun tüm dengelerini bozmuş olsa da o aynı zamanda yeni bir takım göç hareketlerine de zemin hazırladı. Nedir o göçler? İşte bir Arami göçleri var. İbrani göçleri var. Dor göçleri var. Aka göçleri var. Filik göçleri var. İsterseniz böyle birkaç cümleyle hepsinden kısaca söz edeyim. Mesela Ege göçleriyle bağlantılı olan göçlerin ilki Hazreti Musa'nın önderliğinde gerçekleşen Arami göçleridir. Adı geçen İbrani lideri Firavun 3. Ramses'in Egeli kavimlere karşı verdiği mücadele sırasında bu kaos ortamından, kargaşa ortamından yararlanmış ve 12 kabileden oluşan İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmıştır. Bakın o hengameden, o kargaşadan yararlandı ve çıkardı. İlk göç bu. Ege göçlerinin tetiklediği ilk göç hareketi İbrani göçü. Yine Aram göçlerini tetiklemiştir. Suriye topraklarında yaşayan Sami kökenli Aramilerde Ege göçlerinin yarattığı kargaşa ortamından yararlanarak medeni şehirleri istila etmeye başlamışlardır, düşünmüşlerdir. Yani nasıl olsa büyük devletler yıkıldı. Dolayısıyla onların topraklarından biz de kendimize düşen payı alalım. Onlar da işte Kuzey Suriye, Mezopotamya topraklarını istila etmiş. Hatta bizim Orta Anadolu'ya kadar gelmişlerdir. Onlara karşı en büyük mücadeleyi Asur kralları vermişler. 200 yıl Aramilere, bu Bedevilere karşı savaşmışlardı. 200 yıl. Onları durdurabilmek amacıyla. Peki başarılı olmuşlar mı? Hayır, olamamışlar. Olamamışlar. Hatta onları topluca farklı yerlere sürgüne göndermişler. Tarlalarda çalıştırmışlar işçi olarak. İşte yolların, kalelerin yapımında kullanmışlar. Ama aynı zamanda tek bir dil olduğu için çok kullanılan bir ve öğrenilmesi de çok kolay. Sarayda kullanılan resmi dillerden biri haline gelmiştir. Hatta eski çağ tarihçilerinin ortak kanaati şudur. Asurlular Aramileri Asurlaştırmaya çalışırken farkında olmadan Asur Aramileşmiştir. Yani bir de Arami göçleri var. Tabii bunlar doğuda meydana gelen göçler. Ege göçlerinin tetiklediği ve doğuda meydana gelen göçler. Batıda da göçler meydana geldi. Mesela batıda meydana gelen göçlerden biri Dor göçleri. Şimdi Dorlar kimler? Dorlar Yunanistan'ın kuzeyinde oturuyorlar. Defalarca girmek istemişler Yunanistan'a. Akaların yaşadığı dönemde. Fakat başarılı olamamışlar. Ama Akalar önce Troya harplerine,
ardından da Ege göçlerine iştirak edince aşağı yukarı 35-40 yıl memleketlerinden uzakta kalmışlar. İşte bunu fırsat bilen Dorlar gelmişler, bütün Yunanistan topraklarını ele geçirmişler. Sonradan akalar dönmüş memleketlerine. Ama bir de bakmışlar ki toprakları Dorlar tarafından istila edilmiş. Kurtaramamışlar. Karşıdakilerin demir silahları var. Bir de üstelik çok yorulmuşlar. Yani insan kaynaklarını, ekonomik kaynaklarını tüketmişler. Önce Troya harpleri, ardından Ege güçleri derken işte o yüzden bir bölümü Dor egemenliğini kabul etmiş. Çok az bir bölümü. Yani Dorları efendiler olarak kabul etmişler. Onların işçiler olarak, ırgatlar olarak çalışmaya başlamışlar. Ama büyük çoğunluk Dor egemenliği altında yaşamayı kabul etmediği için Batı Anadolu'ya göç etmişler. Aka göçleri de böyle başlıyor. Batı Anadolu'ya ve onlar gelecekler. Batı Anadolu'daki bizim İyon medeniyeti dediğimiz medeniyetin oluşmasında pay sahibi olacaklardır. Bir de Frig göçleri var. Frigler daha önce tamam Troya harpleri sırasında Anadolu'ya gelmişlerdi. Troyalılara yardım etmişlerdi. Ama Hitit devleti yıkılınca onlar da o siyasal boşluğu doldurma gayreti içerisine girdiler. Daha önceden çok az gelmişlerdi ama bu defa daha kalabalık gruplar halinde, daha büyük dalgalar halinde geldiler ve Hititlerin boşalttığı bölgenin bir kısmına yerleştiler. Baktığımız zaman onların iç Batı Anadolu'yla Orta Anadolu'nun büyük bir bölümünü kendilerine yurt tuttuğunu görüyoruz. Yani Ege göçleri görüldüğü gibi tek bir göç hareketi olarak değerlendirilemez. Tamam büyük bir göçtür, büyük yıkımlara neden olmuştur ama aynı zamanda kendisi dışında 5 tane göç hareketine daha zemin hazırlamıştır. Bu yüzden çok önemlidir Ege göçleri. Domino Hatta taşı şöyle gibi, denir, değil mi? Ege göçleri Tunç devri ile Demir devri arasındaki bir ayraç gibidir. O iki dönemi birbirinden ayırır. Evet, önemli bir hareket. Evet, yani bir teknolojinin değişim, bir Tabii, tabii, teknoloji tabii. ve bir domino taşı etkisi yaratıyor. Aynen. Adamlar kültür bakımından belki geriler Eller. ama kullandıkları silahlar Ama demiri ele geçirmişler bir şekilde. tabii. Evet, Yani evet. Demir çok iyi birileri kullanıyorlar. demir teknolojisini yani birilerinden Kesinlikle. almışlar. Belki yaratmadılar ama birilerinden bu demir teknolojisini Evet, almışlar. evet. Yani ya da satın Çok aldılar. iyi, çok iyi kullanmışlar. Yani o Yani bir evet, şekilde yaptılar bir evet, şeyler. ele geçirmişler. Hocam o Hititlerden şimdi şeyden bahsettiniz. Hititlerin boşluğunu doldurduğunu bahsettiniz Troya savaşlarından sonra. Şimdi Evet. Hititlerin Yani yıkılmasında tamamen değil payları ama var mı? yani Hititlerin efendim Payları var mı bu Hititlerin Friglerin yıkılmasında? Hititlerin Payı var mı? yıkılmasında mı? Hititlerin Evet. yıkılmasında mı? Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasında Friglerin de mutlak surette bir payı olmuş olmalı. Çünkü her ne kadar yazılı belgelerde bu yıkımın paydaşları arasında hani Gaşkalar olmuş olabilir diyorlar. Egeli kavimler yıktılar. Friglerin adı görünmüyor. Yani o yıkımın paydaşları arasında Friglerin adına rastlamıyoruz ama Hitit kentlerinin bir kısmını gelip işgal edip oralarda kendilerine yurt tuttuklarına göre mutlaka onların da bir payı Onda olmuş payı var. olmalıdır. Yani bir Tabii. yumrukta onlar Hititler bunu vurmuş yani. yazdırmaya vakit bulamadılar büyük bir ihtimalle. Yani şey olsalardı belki yazdıracaklardı. Belki de son vuruşu onlar yaptı yani. Herhalde yani. Zaten hazır bekliyorlardı. Hazır bekliyorlar. Evet yani geldiler Bu yerleştiler. pay konusuna gelince şimdi tabii o Hititlerden sonra zaten Asurlular vardı da bir Urartu Frig olayı çıktı. Urartu uygarlıkları ortaya çıktı bu Evet, devletler. Ama evet. bunlar tabii sonra onlar da kayboldu. Çünkü Kimerler ve İskitler girdiler. Bunların payı nedir bu Evet. devletlerin yıkılmasında? Kimmerler ve İskitler, evet. Şimdi tabii bu Kimmer ve İskit göçleri konusu da çok önemli. Oktay Bey, şimdi daha önce mesela İskitler Çin'in yakınlarında oturuyorlar.
Çin'e yakın bölge. Fakat Çin'e en yakın bölgede oturanlar Hyungnu'lar. Yani bunların ataları. Çin'in batı sınırlarına en yakın bölgede oturanlar Hyungnu'lar. Fakat Hyungnu'lar tabii yerleşik bir toplum olmadıkları için bunların ataları devamlı olarak Çin'e yağma seferleri düzenliyorlar. Bir değil, iki değil. O dönemde iktidarda bulunan Çin İmparatoru Zuan illallah diyor. Yeter artık diyor ve bunlar üzerine bir cezalandırma seferi tertipliyor. Hyungnu'lar üzerinde. Hyungnu'lar tabii bu sefer sonunda daha batıya kayıyorlar. Hemen önlerine gelen Massagetleri yerlerinde ne diyorlar? Massagetler tabii hareket doğudan batıya doğru, bu tarafa doğru gerçekleşiyor. Massagetler de İskitleri yurdundan ediyor. İskitler bu defa daha batılarında yer alan Kimmerlere vuruyor. Yani domino taşı gibi, hani siz diyorsunuz ya domino taşı diye vuruyor ve mecburen o Güney Rusya topraklarında yaşayan Kimmerler yurtlarını terk ediyor. Aslında bu bir yurt bulma savaşı. Yurt bulmak için göç ediyorlar. Herkes kendine yurt arıyor ve tabii en öndeki Kimmerler birdenbire Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu'ya iniyorlar. Doğu Anadolu'da onların indiği tarihlerde Urartular var. Şimdi Urartular bunlara karşı direniyorlar ama çok da başarılı olamıyorlar. Ondan sonra arkalarından da İskitler geliyor. Yani İskitler şeyi bırakmış değil. Kimmerlerin peşini bırakmış değil. Giriyorlar, hatta Herodotos der ki İskitler 28 yıl Doğu Anadolu'ya hükmettiler. Sonradan İskitlerin büyük bir çoğunluğu geldikleri yollardan dönüyorlar. O Güney Rusya'da Büyük İskit İmparatorluğunu kuruyorlar. Kimmerlerin boşalttığı topraklarda. Kimmerler yürüyüşlerine devam ediyor. Orta Anadolu'ya kadar geliyorlar. Tabii şimdi Anadolu o dönemlerde Anadolu krallıklarının çoğu Asur krallarına vergi ödediği için tabii Asur bunların yardımına koşuyor ama Kimmer Krallığı ile yaptığı savaşı 2. Sargon kaybediyor. 705 yılında ölüyor Anadolu'da. Sunumumun başında da ifade etmiştim. Tevrat'ta da onun uzak bir diyarda öldüğüne ilişkin imalar var. Tabii Frig devleti hızını alamıyor, devam ediyor. Orta Anadolu'daki Frig devletinin siyasal varlığına son veriyor ama yürüyüşüne yine devam ediyor. Ta Batı Anadolu'ya kadar ilerliyor. Oradaki İyon kentlerini yağmalıyor ama çıkmıyor Anadolu'dan. Yaklaşık 80 yıl Anadolu'da kalıyor. 2. Sargon ölüyor ama 2. Sargon'dan sonra gelen Halefleri Kimmerlere karşı savaşmaya devam ediyorlar. Hatta onların arkasından Anadolu'ya giren İskitleri Kimmerlere karşı kullanmaya başlıyorlar. Mesela Asur krallarından Asarhaddon İskit kralı Bartatua'ya kızını veriyor. Kızını onunla evlendiriyor ve onu Kimmerlere karşı kullanıyor. Yani Anadolu içinde de Kimmerlerle İskitler arasında mücadeleler oluyor. Bu egemenlik, Kimmer egemenliği, Anadolu'daki Kimmer egemenliği aşağı yukarı 80 yıl sürüyor. O 80 yıl boyunca Anadolu'daki muhtelif kavimleri Kimmerler tabiri caizse inim inim inletiyor. Çok ağır vergiler alıyorlar, göz açtırmıyorlar. Onlara karşı en büyük mücadeleyi Lidyalılar veriyor. Ve Lidya kralı Alyattes aşağı yukarı işte o 80 yılın sonunda 609 yılında Kimmerlere ağır bir yenilgiye uğratıyor da ancak öyle Anadolu'yu terk ediyorlar. Ötekilere gelince İskitlere gelince İskitlerin bir bölümü döndüler. Kimmerlerin boşalttığı topraklarda yaklaşık 1000 yıl hüküm sürecek.
bir büyük devlet meydana getirdiler. Ama bir bölümü, İskitlerin bir bölümü devam etti yürümeye. Batı Anadolu kıyılarına kadar geldi ve onlar İtalya'ya gittiler. Daha önceden İtalya'ya göç etmiş olan Troyalılarla İtalya'da karıştılar, kaynaştılar ve bizim Tursakalar ya da Etrüskler dediğimiz kavmi meydana getirdiler. Dikkat ederseniz Tursaka kelimesinin içinde Tur, Troya, Saka açık açık görünüyor zaten ya da Etrüskler denildiği zaman da TR, Troyalıları, SK, Sakaları ifade eder. Oradan gittiler. Troya, Saka etnik karışımına dayanan yeni bir ulus oluşturdular. Yeni bir millet oluşturdular İtalya'da. Yani şeylerin bu kavimlerin Bozkır kavimlerinin, İskit ve Kimmer kavimlerinin tabii Anadolu'da büyük yıkımlara yol açtığını mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Tabii bu daha önce de ifade ettim. Friglerle Urartular Asur'a karşı bir ittifak yaptılar. İttifak yaptılar. Ve Frig kralına karşı saldırıya geçtiği zaman ikinci Sargon yardım bekledi Frigler Urartulardan. Ama Urartular yardım edemediler. Çünkü kendi dertlerine düşmüşlerdi. Kimmerler Anadolu'ya girmişlerdi o tarihlerde. Onlarla mücadele etmekten yani kendi dertleriyle uğraşmaktan Friglere yardımda bulunamadılar. Frig kralı Midas o yüzden yenildi Sargon'a. Şey yapamadılar. Yani müttefiklerine yardım edemediler. Zaten kendileri de çok yıprandılar. Onlara da çok ağır bir darbe indi. Yani kendi başlarına Dolayısıyla bu Bozkır kavimlerinin Anadolu tarihinde hakikaten çok büyük tesirleri olmuştur. Anadolu'yu kasıp kavurmuşlardır o 8. yüzyılın sonları, 7. yüzyılın başlarında. Çok son derece savaşçı bir kavim zaten. Hem Kimmerler hem İskitler. Yani o zamanın süper gücü olan Asur bile karşısında duramamış Kimmerlerin. Baş edememiş, dizginleyememiş. Zaten bir süre sonra da yıkılacak. Çok ilginç olan bir şey var. Asur'a baktığımız zaman Asur devleti 612'de yıkılıyor. Milattan önce 612'de. Urartular da 609'da yıkılıyorlar. Yani, o arada Frigler de gidiyor. Tabii önce Frigler yıkılıyor fakat ötekiler de arda arda yıkılıyorlar. Dolayısıyla bu Bozkır kavimlerinin vurduğu darbe hepsini birden etkilemiş. En azından zayıflatmış. evet hocam. Yani sonuçta bunların kaderini bu iki toplum, özellikle Evet. Kimmerler ve İskitler Evet. Anadolu'nun tarihini değiştirmişler. Değiştirmişlerdi, evet. Hocam bir Sinope Kod adlı YouTube'dan bir soru var. Bu genel bir iddia oluyor. Troya savaşlarının kesin kanıtı yoktur şeklinde iddialar var diyor. Hocamıza sorar mısınız demiş. Böyle iddialar var. Ya şimdi Troya savaşlarının kesin kanıtı yoktur derken yani bu kadar yüzlerce kitap boşuna mı yazıldı? Oktay Bey, yüzlerce kitap. Troya savaşları üzerine yazılmış. Troya üzerine yazılmış. Yüzlerce kitap, yüzlerce makale var. Yani hani bizim çalışmalarımızı bir tarafa koyalım. Adamlar bu savaşları anlatan destanlar yazmışlar. Bakın İlyada 16.000 dizeden oluşur. 16.000 dize. Bütün ayrıntılarıyla anlatır Troya harplerini. İşin garip tarafı Homeros orada 10 yıllık savaşın son 51 gününü anlatır. Son 51 gününü. 16.000 dize. O zaman onlar boşuna terennüm etmişler bunları. En azından ya böyle bir şey olamaz. Olamaz. Maddi bir kanıt var hocam. Şiliman'ın bulduğu hazine var. Tabii yani. O şeye ait değil ama. Priamos'a ait değil. O yanlış. O Troya 2'de bulmuş. O eski Tunç çağına ait. Artık o kralın adı neyse yani o zaman tabii yazı falan da olmadığı için bilmiyoruz ama
O tabakada yaşayan Troya kralına ait bir hazinedir o. Priamos'a ait değil. Evet. Şiliman öyle zannetmiş. Şiliman öyle Tabii zannediyor. Şiliman Priamos'un hazinesini buldum diye sevinmiş de Priamos'a ait değil o. Ama hazineyi Ama bulmuş. İlyada'yı okuyarak bulmuş yani adam. Tabii. Bu O önemli da yani. müthiş bir adam. O da müthiş bir adam. Yani 9'dan 10 tane dili var. Dil biliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Yazılı kaynaklar boş değil. Bu adam onu Hayır, okuyarak kesinlikle. onu bulduysa demek ki bu Tabii. yazılı kaynaklar bir şeye dayanıyor Ya yani. tabii ki. Olmaz olur Evet. mu? Ya bu kadar adam boşuna mı çalıştı? Az buz Evet. değil ki. Yani yüzlerce bütün Avrupa dillerinde yazılmış, çizilmiş ve bu yeni bir şey de değil bakın. Yeni bir şey değil bu. Eski çağdan beri anlatılıyor bu. Eski Evet. çağdaki ozanlar, eski çağdaki tarihçiler yazmışlar, çizmişler. Orta çağdaki tarihçiler yine bunları tekrar edip durmuşlar. Hatta Avrupa milletlerinin çoğu işte onları atalar olarak göstermişler. Bir kısmı hatta Türkleri de oraya dayandırmışlar. Bütün bunlar boşuna mı? Ya olmamış ne demek? Savaş olmamış. Savaş oldu canım, olmaz olur mu? Nereden biliyoruz olduğunu? Bakın. Gerçi Hititler dedim ya başlarının derdine düşmüşler zaten bu olayı anlatacak şey bırakmamışlar bize ama Troya 9 kentin üst üste yapılıp yıkılmasıyla oluşmuştur. Her bir kat bir döneme işaret eder. 7A kenti önce 6. kentin savaşlara sahne olan kent olduğu düşünülüyor idi. Fakat sonradan anlaşıldı ki Troya 6 kenti bir deprem sonucu yıkılmıştır. Biliyorsunuz o bölgede çok deprem oluyor. Evet. Fakat hemen onun üzerine kurulan 7A kenti var. Savaşlara sahne olan kentin 7A kenti olduğu artık kabul ediliyor. Çünkü orada çok kalın bir kül tabakasına arkeologlar erişmişlerdir. Bu da Homeros'un anlattığı gibi şehrin yakılıp yıkıldığına işaret etmektedir. Bu da işte arkeolojik kanıt. Evet. Hocam başta Vedat Köle bir soru sormayı Hı, istemişti hı, ama olmamıştı mikrofon azizliğinden hı, dolayı hı, hı. bağlantıda. Soru şu, Fransa'nın Marsilya bölgesiyle Frikleri karşılaştırıyorlar. Bu konudaki görüşünüz nedir diye soruyor. Ben o konu hakkında pek bir malumatım yok Oktay Bey. Evet, tamam Ben daha hocam. çok şey çalışıyorum ya bu Orta Doğu üzerinde çalışıyorum ya. Ya o Evet, taraflarla o tarafı ilgili. görüyor. Peki o Evet, zaman Orta Doğu'yla ilgili bir soru geliyor hocam. İskit buyursunlar. ve Turgay Heh, Kürüm, Mehmet Turgay Kürüm'den geliyor. heh. İskit ve Kimerler Kenan diyarına, Levant'a kadar inmiş olabilirler mi? Olabilirler. Fenikelilerle olabilirler. Tabii. Fenikelilerle İnmişler. ilişkisi var mı hocam? Efendim? Fenikelilerle Kimin? İskit ve Kimerler. Yok. Bir kere İskit ve Kimmerler bunlar Bozkır kavmi. Bunlar Türk kavmi. Bunlar ön Türkler. Ön E, Türkler. Fenikeliler Sami kökenli bir kavimler. Ya bir kere şey olarak etnik olarak aralarında hiçbir şey yok, bağ yok. Bağ yok Hayır, diyorsunuz. yok, hayır. Yani oralara kadar inmesi onlarla aynı ırktan olduğunu göstermiyor. Evet. Soruların şimdi hocam herhalde arkadaşlar bitirdi gördüğüm kadarıyla. Hı hı, Ben kalan sorulardan soruyum. hı hı. Birkaç tane. Bir bu Friklerin toplum yapısı nasıldı hocam? Göçebe miydi? Köylü müydü? Kentli Ee, miydi? Siz evet, tarımla ilişkili dediniz. Yani evet. köylü, Şimdi kentli, ona sanayi. şöyle cevap verilebilir Oktay Bey. Frigler Anadolu'ya ilk girdiklerinde muhtemelen konar göçer bir hayat tarzını benimsemişlerdi. Hakikaten öyleydi. Ama sonra zamanla kasabalara ve köylere yerleşerek nizami bir hayat sürmeye başladılar. Tarımı ve hayvancılığı bir arada yürütme başarısını da gösterdiler. Esnaf, sanatkar ve tüccar zümresiyle işte aristokrat tabakaya mensup kimseler daha ziyade kentlerde oturmayı tercih ederlerken
ziraat ve hayvancılıkla ilgilenenler kırsal kesimde yaşadılar. Baktığınız zaman yani normal bizim işte Anadolu insanının yaşam tarzını onlarda da görmek mümkün. İşte kentlerde oturanlar var, köylerde oturanlar var. İşte yaz geldiği zaman hayvanlarıyla birlikte yaylaya çıkanları, yani başlangıçta öyleydi. Sonra yani karışık bir toplum. Ama tarımla uğraşanlar çoğunluğu teşkil ediyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar çoğunluğu teşkil ediyor. Yani benim çocukluğumdaki gibi şey olunca böyle işte yaz gelince yaylalara göçerler, hayvanlarını falan alırlar giderler. Güz gelince alırlar onları, tekrar yerleşim birimlerine dönerler, köylere dönerler. Onlarınki de öyle bir yaşam biçimi. Evet. Friglerinki. Tam bir tarım toplumu. Bizim de bugün tarım yok ama hayvan da yok ama bizim de Antalya'dan yazın yaylaya gidiyorlar. Yüksek yerlere, kışın geliyorlar Antalya'ya. O Hı-hı. göçme olayı devam ediyor. Evet, aynen değil mi? Aynen O devam ediyor. yaylalara çıkarlar o şeyler, Toroslarda falan. Evet, şimdi herkes evleri var. Orada oturuyorlar. Evet. 4 İşte ay dönüyorlar. ona benzer. Şimdi bu bizim şu andaki modernize edilmiş biçimi bunun. Evet, modernize edilmiş. Esasında değişen bir şey yok. Evet, Aynı hayat tarzı devam ediyor. devam ediyor. Evet. Şimdi hocam gelelim bu din meselesine. Hı-hı. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Birinci benim öğrendiğim ya da bildiğim Hı-hı. bir konu var. Hı-hı. Yani Friklerde Friklerin dilleri kutsal bir dil, kutsal metinlerin dili. Aynı Evet. zamanda Frikler şöyle bir yabancı bir yazardan bir şey okumuştum. Hı-hı. Davullar çalınırdı. Davul dediği tefler, bizim tef Hı-hı. dediğimiz Hı-hı. davullar. Davullar çalınırdı diyor Kibele'nin evinde, yani Evet. Kibele'nin mabedinde. Şimdi onlar da bizim Aleviler ve Mevleviler gibi müzikle, dansla yapıyorlar. Şeyde de var. Oktay Bey, Ayinlerle. Hititlerde de var. Hititlerde Hititler'de de de var. aynı Tabii. olay. Evet. Evet. Peki hocam bu Kibele'ye olan ilgileri ne? Yani bir de Kibele ile Umay Ana'nın benzerliği var mı? Var var. İkisinin benzerliği var mı? Var. Evet. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi Filik toplumu aslında bir tarım toplumu. Evet. Ağırlıklı olarak da geçimini ziraat yaparak sağlıyor. İşte bu yüzden onlar bolluğu, bereketi ve doğurganlığı temsil eden toprak anaya, yani Kibele'ye tapmışlardır. Aslına bakılacak olursa Neolitik devirden itibaren işte en eski Anadolu kavimleri de bolluğun, bereketin ve doğurganlığın sembolü olan ana tanrıçaya tapınmışlardı. Ana adı değiştirmiştir. Mesela Kubaba olmuştur, Kibele olmuştur, Sibele olmuştur ama şey aynıdır. Motifler aynıdır, amaç aynıdır. Belki de Frigler ana tanrıça inancını Anadolu'daki kavimlerden almışlardı. Yani büyük bir ihtimalle herhalde öyleydi. Bilmiyoruz çünkü, yani oradayken öyle bir inançları var mıydı, yok muydu? Esasına bakılacak olursa bu ana tanrıça inancı e, Frigler zamanında işte önce Yunanistan'a, oradan da ta Roma'ya kadar gidiyor. Şey var ya Oktay Bey, hani bizim kızlara verdiğimiz bir isim var, Sibel. Evet. Sibel. Bu Kibele'den geliyor işte. Kibele'den geliyor. Evet. Evet, evet. Bir de Var tabii, çok o dedikleriniz bağlantı olabilir tabii ki. bir de hocam çok ilginç bir şey var. Ben bunların yüzlerini karşılaştırdım. Hı Yani hı. geçmişten günümüze kadar bizim Umay Ana da dahil. Evet, Selçuklularda biliyorsunuz Umay Ana tehlikeli evet. var, izinler var. Kadınların koruyucusu Evet. aynı zamanda. Yani Kibele'nin Umayana da benzer. öyle. Bu da Ha, öyle. Bu da öyle. Kibele de böyle. öyle. Şimdi Kibele de kadınların, genç ilginç, kızların koruyucusu aynı evet, zamanda. ilginç bir şey var. Benim yüz yapılarına baktım. Hı. Çatalhöyük'teki Çatalhöyük ana tanrıça var ya, böyle Evet. şişman teyzemiz. Şişman, iri göğüslü, iri kalçalı. Evet. Evet. Onun yüz yapısıyla
Bizim Evet. Umay Ana'nın yüz yapısı aynı. Birbirine benziyor değil mi? Kibele'nin yüz yapısı aynı. Evet. İlginç bir şekilde Evet. binlerce yıl boyunca, hatta ilk Anadolu çizimlerinde Meryem Ana fresklerindeki Meryem Ana yüzü de aynı. Evet. Yani çok ilginç bir şey. Yani Bunların hepsi aslında aynı kapıya çıkar. aynı kapıya gidiyor yani. Aynen. E, hepsi aynı kapıya gidiyor diyorsun. Evet, bana Evet. göre de öyle. Hocam, siz de yoruldunuz sanırım. Bir soru gelmiş bu arada. Ben sorumu sormadan önce, Heh. e, Şiliman'ın bulduğu Agamemnon maskının Türk Taşbaba yüzüne benzemesi konusunu e, Doktor Şirin Gülcan Eren hocamız iletti. Sorulabilir belki demiş. Ya yani benzeyebilir. Yani maskenin benzemesi çok bir şey ifade etmez bence. Maske maskeye benzer. Yani şimdi bir sürü maske yapılıyor. O dönemde de yapılmış olabilir. Yani ondan böyle çok derin anlamlar çıkarmak bilmiyorum. Bana biraz Evet. Şimdi bizim benzerliklerden bahsettik. Ben en son sorumu sorayım hocam. hı hı, Yani dini, ayinsel benzerlikler, işte hı hı, hı. Kibele, Umay Ana benzerlikleri var. Evet, evet. Bir de bizim ölü gömme benzerliklerimiz nedir? Yani Bozkır Türk kavimleriyle bu Hı hı, Tümülüsler, biliyorsunuz, kurgan dediğimiz evet. kurgan, tümülü mezarlar. Hı E, hı. benzer gözüküyor. Bu Evet, benzerlikler var evet, mı evet. hocam? O Bir da de sizin benim dikkatinizi çekiyor. Tabii benzer evet, olunca benzerlik var. Bir de benim var. şeyim var. Kendi iddiam var. Bir Ümit Şıracı'yla yaptığımız bir Frik Vadisi şeyinde ben bir 15-20 dakika sunum yapmıştım. Hı hı. Orada ben şu iddiamı da ortaya koydum. Tümülü düzenindeki ölü gömme geleneği bizim Anadolu'da Hı hı. hala devam ediyor. Hatta Kırgızistan'da, Kazakistan'da bunu da tümülü büyük mezar şeklinde Hı hı. yapmaya Hı hı. gayret Hı hı. ediyorlar. Hı hı. Yani buna katılıyor musunuz? Şimdi Ne şöyle düşünüyorsunuz? bir kere şimdi bir benzerlik var da önce kurgan ve tümülüsün ne anlama geldiğini bir Evet, masaya yatırmak lazım Oktay Bey. Şimdi Ural Altay dillerinde yığma mezarlar kurgan olarak adlandırılıyor. Hatta onun Türkçe bir kelime olduğu iddia ediliyor. Yani kurgan kelimesinin Türkçe olduğu ve koruyan, korunan gibi anlamlar taşıdığı ifade ediliyor. Bazı bilim insanları tümülüslerin de birer kurgan olduğunu iddia ediyorlar. Örneğin Profesör Doktor Yücel Şenyurt'a göre kurganların veya tümülüslerin yapım malzemesi, bakın yapım malzemesi mezarların bulunduğu çevrenin doğal malzemesiyle ilişkilidir diyor. Niye? Toprak olmayan kayalık alanlarda mezarın yığması, o tepe yapılıyor ya, mezarın yığması taştan yapılırken taşın olmadığı yerlerde, düz ovalarda mesela mezarların yığması topraktan yapılıyor. Esas olan mezarın üzerindeki yığının ölen kişinin toplumsal statüsüne yaraşır derecede büyük ve anıtsal olmasıdır. Yani yığmanın büyüklüğü veya küçüklüğü ölen kişinin toplum içindeki itibarını belirliyor. Ayrıca şunu da belirtmek lazımdır ki mezarın üzerine oluşturulan tepe ölen kişinin unutulmamasını ve onun anısını yaşatacak şekilde fark edilmesini sağlamaktadır. Uygulanan işlem sadece cesedin üzerinin kapatılması işlemi değil. Göçebe halklar anma ve ritüeller için atalarının ve yakınlarının mezar yerlerini kolayca tespit edebilmek amacıyla bu mezarları yapmış olabilirler. Yani şimdi
adamlar belli bir yerde oturmuyorlar ki zaten. Hayvanlarının peşinde koşturup duruyorlar. Gömdüğü yeri kaybederse ne olacak? Ama böyle yükselttiği zaman onu rahatlıkla bulabilecek. Mezarın yerini bir tepeyle belirleme geleneğinin bilinen ilk örnekleri milattan önce 4. bin yıldan itibaren Avrasya steplerinde görülmektedir. Kurgan olarak da adlandırılan bu mezar tepelerinin altında ölen kişinin cesedi basit bir çukur ya da ahşap bir odaya yerleştirilmiştir. Bu geleneğin steplerden gelen etkiyle milattan önce 3. bin yılda Trakya'da da uygulandığı görülüyor. Bakın önce Avrasya steplerinde 4. bin yılda, sonra 3. bin yıldan itibaren Trakya steplerinde de görülüyor. Frigler Trakya bölgesinden Anadolu'ya geldikleri için tümülüsü, yani o tümülüs mezar geleneğini Anadolu'ya getirdikleri ve uyguladıkları anlaşılmaktadır. Yani oradaki geleneği Anadolu'ya taşımışlar. Tümülüs ya da kurgan mezar geleneğinin Kimmerler ve İskitler gibi Bozkır kavimleri tarafından da biliniyor ve uygulanıyor olması başta Frigler olmak üzere Trakya bölgesinde yaşayan kavimlerle İskit ve Kimmer kavimleri arasında geçmiş dönemlere kadar geriye giden bir bağ olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Yani bunların belki de daha önceden bir bağ vardı aralarında. Yani bunlar birbirlerine yabancı değillerdi. Çünkü onlarda da o gelenek var. Frigler işte en kısa yoldan Anadolu'ya geldiklerinde bu geleneği Avrasya steplerinden işte Trakya bölgesine geçen geleneği Anadolu'ya da taşıdılar beraberlerinde. Evet. Evet hocam, yani bu benzerlik aşikar. Bizim Evet. hala ölü gömme İyi bir geleneğimizde, benzerlik ama. İyi bir benzerlik ama. evet, ölü gömme geleneğimizde hala devam ediyor. Aynı şekilde Evet. bir çember, Evet. bir bölme yapıyoruz. Toprak Evet. Evet. atmıyoruz. Sevenler atıyor toprağa, Evet. kişiler atmıyor. Devam Ne ediyor kadar işte. ne kadar yüksek Yükseltiyoruz olursa, gerçi. Yani o kadar olmasa bile değil mi? Aynı gelenek devam ediyor. hatta Kırgızistan'da bayağı yüksek yapıyorlar. Ben kendim de gördüm. Hı hı. Kazakistan'da. Onlar bayağı bir oda yüksek, 2-3 metre yüksekliğinde yerler yapıyorlar. Yani bizdeki gibi değil. Bizde daha düşük yapılıyor ama Tabii. e, böyle yani bunun dibinde bir şeyler vardır demek ki yani. Bunu niye atıyorum Almanlar yapmıyor da Türkler yapıyor veya Araplar Evet. yapmıyor da Bu bir Türkler. gelenek. Bu bir Bu bir gelenek. gelenek. Evet. Ama Bu bir mesela Mısır'da böyle mezarlar görmek mümkün değil. evet. Onlar firavunlar için yaptırmışlar ama kendileri ölüyü gömüyorlar Mısır'da. Onun üzerinde de oturuyorlar yine. Yani Evet. ölüyle diri birlikte yaşıyor. Orada da şeylere dikkat, bilmiyorum artık o Hyksoslara falan bir akademisyenlerimizin bir el atması lazım yani o şeylere. Hangi açıdan? Evet. Yani Hyksosları kuşanları hocam bir akademisyenlerimizin el atması lazım diye Evet. düşünüyorum. O. Şimdi Hiksoslar biliyorsunuz önemli bir kavim. Evet, evet. Onlara Bu bir el şeyi atsınlar. getiriyorlar Mısır'a, hani istilacı olarak geliyorlar ama bu Evet. çift atla Teknoloji çekilen götürüyorlar. hafif harp arabasını onlar Evet, tanıtıyor evet, Mısır'a. evet. Atı götürüyorlar. At arabasını Tabii götürüyorlar. çift atla çekilen hafif harp arabaları Evet. onlar tarafından getiriliyor. Mitanniler de şeye getiriyor, Ön Asya'ya getiriyor. Evet. Koçu götürüyorlar. Yani koç devrini başlatıyorlar. Çok şeyler var. Evet, Tarkan giysileri falan var. Bildiğimiz Tarkan giysisi. Dünyanın en iyi giysisi. O evet, meşhur şey var. Nedir? Mısır'da bu kutsal bir alan var. Kutsal bir kent var. E, O kentin adı bir tek Kazakistan'da var. Başka bir kent var. Başka bir yerde yok. Yani bunlar önemli şeyler. Bence akademisyenlerimiz oraya bir el atsın. Kuşanlara, Siz Hikstoslara. akademisyenleri çok sıkıştırıyorsunuz Oktay Bey. Şunu da Yani araştırın, bunu da araştırın diye. tabii onları ben okuyorum. Arkadaşlarım da okuyor. Evet, Araştırsınlar. E, bence de. Ben son olarak şunu söyleyip siz de yoruldunuz hocam. Size söz vereceğim ve kapatacağım. Bu Evet.
kurgan lafı geçince bizim Rukiye Aktan hocam da Profesör Doktor bu Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Başkanı. Onunla bir program yapmıştık. Onun güzel bir Hititçe, Türkçe sözcükler diye bir şey var. Çalışması var. Orada bu kur kelimesi demişti çamur olarak kullanılıyor Hititçe'de ve Türkçe'de halk dilinde yaşayan bir kelime. Yani Türkçe'de halk dilinde kullanılan bir kelime kurhane diye kullanılıyormuş. Çömlekçi anlamında. Çamurhane diye. Biz de o zaman şöyle dedik ya bu kurgan lafı acaba buradan mı geliyor diye bir düşünce oluştu. Hem katılımcılar hem ben de. Siz tabii şey olarak, içerik olarak düşündünüz. Evet. Kurgan lafı buradan geliyor olabilir mi diye. İncelemek lazım Oktay Bey. Yani evet. daha derin araştırmak lazım. Evet. Vedat abinin bir sorusu varmış. Onu da sorayım. Ondan sonra size hem bu soruya cevap verin hocam hem de veda edelim. Çünkü ama Marsilya'yı sorma. Yok, Marsilya'yı sormuyorum hocam. Karadeniz'in kuzeyinden Makedonya ve Bulgaristan'a bozkır gücü olamaz mı? Yani kurgan ve tümülüsün geleneğinin taşınması. Olabilir. 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 Evet. Olabilir. Evet hocam, sizin son olarak eklemek istediğiniz, çünkü çok gördük sizi. 2 saat 35 dakika olmuş. Çok öyle mi? O kadar oldu mu? Evet. Evet. 2 saat 35 dakika evet. olmuş. Evet. Hem seyircilerimize hem katılanlarımıza. Teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Evet. Yaz şeyde Ağustos'ta yaptığımız gibi olmadı. O zaman çok sıcaktı hava. Evet. Bugün çok yoruldum Abi. sayılmaz. Evet hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tekrar görüşeceğiz mutlaka. İnşallah. Bakayım artık hocam evet, size teşekkür ediyor herkes. Hocam iyi akşamlar diliyorum. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Üzere. Değerli izleyenlerime de iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, iyi akşamlar herkese. Kapatıyoruz arkadaşlar. Evet.